Siyasilerden mesajlar geliyor, telefonlar geliyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Demirören Medya TV Grup Başkanımız Murat Yancı'yı aradı az önce ve tarihi bir yayın yaptığımızı belirtti ve bu Amerika'nın, İsrail'in ikiyüzlülüğünü bütün dünyaya duyurduğumuz için CNN Türkiye teşekkürlerini, kıymetli grup başkanımız Murat Yancı'ya teşekkürlerini iletti. Numan Kurtulmuş o telefon görüşmesinin ardından da hemen bir tweet attı. Tweet'i de göstereyim. Az önce yayında da söyledik, reklamdan önce pek çok isim, siyasilerden mesajlar geliyor. Kıymetli izleyicilerimizden mesajlar geliyor. Tarihi bir yayın yaptığımızı söylüyorsunuz. Bizim amacımız bu gerçeği, bu ikiyüzlülüğü bütün dünyaya duyurmak. Dolayısıyla gelen telefonlar için destek telefonları var. Yani ve aynı zamanda insanlar duygularını çünkü ifade etmek istiyorlar. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'tan da önemli bir telefon geldi ve aynı şekilde kendisi de sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Uluslararası mahkemelerde yargılanan bir katliamcıyı insan hakları, demokrasi, adalet namına insanlığın ne kadar kazanımı varsa tümünü ayaklar altına alarak ayakta alkışlayan topluluk bu katliamın ortakları olarak insanlığın hafızasına kazınmıştır. Yazıklar olsun size dedi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'tan geldi. Bir Fulya, şey okuyacaksınız galiba. Evet, buyurun. şöyle tam 72 kez o utanç alkışı geldi. 72 miymiş? 72 Bakın kez bir saatte. alkışlanmış. 60 dedim. Bir saat. İnanılmaz ve- ya. Her 45 saniyede bir yapmışlar ve yani. ve ilk 45 saniyede girişinde bir ve ilk cuk oturmuş girişinde yani. Aynen, tahmin cuk ediyorum. oturmuş yani. tam Tebrik 3 ediyorum dakika ilk girişinde tam 3 dakika 40 Ya. saniye ayakta alkışlamışlar ve 72 kez alkışlanmış ve her defasında da ayağa kalkarak alkışlamışlar. Meclis Başkanımız Numan Kurtulmuş'un da dediği gibi bu suç ortaklığı insanlığın hafızasına kazınmıştır. Evet, ben de buradan bu vesileyle Meclis Başkanımıza Numan Kurtulmuş'a da teşekkürlerimi iletiyorum. CNN Türk ailesi olarak efendim yayınlarımız çok dikkatle takip ediliyor. Tarihi bir yayın yaptığımızdan söz ediyorsunuz. Bu yönde mesajlar ve telefonlar geliyor. Teşekkür ediyorum efendim. Hem Numan Kurtulmuş Bey'e hem kıymetli izleyicilerimize sağ olun, var olun. Yani sözün bittiği yer yazıklar olsun size demiş Numan Kurtulmuş da. Ortak aslında söylemimiz galiba bu. Yazıklar olsun. Fulya biraz önce kayboldum, gittim gazetenin manşetini değiştirdim. Değil mi? Evet. Bir ara bir Gittim gazetenin Evet. manşetini değiştirdim. Çünkü şöyle şimdi bu vicdanları kanattılar bu akşam. Yani ben sana hatırlıyorsun senin yayınında okumuştum. Gazze'de bulunamayanları ve bulunanların da fiyatının ne olduğunu. Hala şeker kullanılır Gazze'de. İsrail parası kullanılır. Çünkü, tamam. Şimdi hastane vurdun mu? Evet. Hem de kaç hastane? defalarca. Şimdi savaşta vurulmayacak yerler neresidir? Okullar, hastaneler, ibadethaneler. Üçünü de vurdu mu İsrail? Defalarca. Kim verdi o bombaları? Amerika. Ha. Ne dedi Biden? İşte dedi 960 kiloluk bombaları vermeyeceğim dedi. Geçen hafta satır arasında çat diye 960 kiloluk bombaların teslimine de tekrar başladılar. Bundan sonra ölen hiçbir çocuk için Amerika'nın yas tutma, ah yazık oldu çocuklara deme şansı kalmadı. Ahlak ya olur ya olmaz. Ahlak %51 olmaz, %90 olmaz. O akşamki manzara ahlaksızlığın dünyada zirve yaptığı yerdir. Ama bu manzara aynı zamanda çöküşün yeridir. Bak burada Netanyahu'yu konuşturdular, alkışladılar ya. Çin 14 tane Filistinli aralarında Hamas'ın da olduğu grubu topladı. Gazze'nin yönetimi için şimdi anlaşmaya varılıyor. Bir mutabakat hükümeti geliyor. Dünyaya artık Amerika'nın penceresinden bakmak zorunda kalmayacağız. Gazze'liler de kendi kaderlerini tayin etmeye başlıyorlar. Tamam. Ne açıkladı planda? Japonya ve Almanya'daki gibi ne yapacaklar? İnsanları ehlileştirecekler. Ne dedi? Bak medeniyetler çatışmasına atıfta bulundu. 7 Ekim saldırısını yapanlar terörist oldu.
7 Ekim saldırısında ölenlerin sayısı belli. Sen her saat 4 çocuk öldürüyorsun. Her saat 4 çocuk öldüren bir adamı alkışlayabilen bir Amerika Birleşik Devletleri gördük. Ha, bu Şimdi ikiye böldük Özay gördüm, Şendir. gördüm. Sağ tarafta katliamın kanıtı, görüntüsü, sol tarafta da katliamcıyı alkışlayanlar. Şöyle, sadece katliamcı değil, buradaki katliamları alkışlıyorlar. Yani bu alkışlar o enkazların altında ölen çocukları alkışlıyorlar. Fulya, burada dikkat etmemiz gereken şey ne? 7 Ekim'den sonra 8 Ekim'de İsrail yaşama devam etti değil mi? Şimdi Gazze'de çalışacak iş yeri kalmadı. Hepsi yıkıldı. Gazze'de tarım kalmadı. Niye? Tünellere deniz suyu bastılar, yeraltı sularının tamamı tuzlandı. Nasıl bir geleceği olacak Gazze'nin? Ve Gazze'de bu kadar insanların evladını, anasını, babasını öldürdükten sonra sen nasıl İsrail'le barış içinde yaşamalarını bekliyorsun? Sen insanların ailelerini yok edeceksin, yaşamlarını yok edeceksin. Ondan sonra insanlar seninle nasıl barış içinde yaşayacaklar? Bak, bugün en çok neden bahsetti? İsrail Başbakanı kendi uğradıkları soykırımdan bahsetti. Tamam mı? 1900 Abi çirkin bir örnek verdi. Tavuk. Kentucky Fried Chicken hikayesi. Reklama girmesin ama. Ne diyor orada yani? Ya burada diyor ki kardeşim diyor siz diyor Filistin'i destekleyerek aslında diyor tavukların onu kesen, satan yeri desteklemesi gibi bir benzetme yaptı. Yetmedi Amerika'nın iç Çok işlerine. çirkin bir benzetme. Amerika'nın iç Tam işlerine karıştığı kendisine yer var. yakışan bir Aynen. benzetmeydi. Harvard, MIT bu üniversitelere çaktı. Aynen. Ha? Kendi mezun olduğu MIT'yi de söyledi. Protestoculara çaktı. Protestocu. Ben olsam ben de çakarım. Ya Amerika kampüslerdeki protestoları bitirmek için kendi dinini reddetti ya. Yani Hristiyanlığı reddeder hale geldi. Şimdi bir, altını kalın kalın çizelim. Netanyahu bitik bir adamdı. Amerika Birleşik Devletleri sayesinde hele bir de Trump seçilirse devam edecek. Bak dikkat et, İran'a, Lübnan'a, Yemen'e laf etti. Suudi Arabistan'a, Ürdün'e selam çaktı. Tamam mı? Ne dedi? İsrail'le dost olmak isteyen ülkeler diye bir açık kapı da bıraktı. O mesajın alıcısı bir yerde Türkiye. İbrahim İttifakı önerdi. Arap İbrahim ortaklarımız İttifakı, dedi. şimdi hayır. Arap ortaklarımız dediği İbrahim Anlaşması'nın tarafı olan ülkeler. Yani Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün vesaire öyle bir grup var. Bunu aldık bir kenara. Sonra düşman ilan ettiği ülkeler var. İran, Lübnan, Yemen saydı. Bir de İsrail'le dost olmak isteyen ülkeler dedi. Orada bir açık kapı bıraktı. Şimdi şunu çok net görmek lazım. Söylediğim gibi bu türbün konuşması özü itibariyle çalışılmış bir konuşma. Yanında götürdükleri de. Bak İsrail şöyle gider. Mesela bundan önce Trump zamanında İsrail Cumhurbaşkanı Beyaz Saray'a gitti. Yanında sekreteri var. 6 çocuğu olduğunu söyleyince onun önünde diz çöktü. Ya Biden'dı ya Trump'tı, öyle bir şeydir. Yani İsrail Amerika'ya hep çok hazırlıklı gider. Ama bugün şovun zirvesini yaptılar. Bak oradaki o Müslüman İsrail askerinin yüzünü gördün mü? Müslüman İsrail askerinin yüzünü gördün mü? Ne kadar utanıyordu insanlarla göz teması. Ama utanması lazım. Evet. Şimdi buradaki temel mesele şu. Hadi o Müslüman İsrail askerinden bahsediyoruz da katliamlar sürerken Suudi Arabistan'da Cadılar Bayramı kutlandı mı? Kutlandı. İbrahim Anlaşması'ndan bahsediyor. İsrail'le ticaretini bitiren başka ülke var mı? Türkiye'den başka. Türkiye'den başka. Konuşalım. Değil mi? Doğru, Var mı başka ülke? doğru söylüyorsun. Dünyada en az şehir savaşlarında, operasyonlarda biz insan öldürdük dedi. Arlanmaz, utanmaz. Beraber olduğunuz bu akşamki grubun desteklediği hendek eylemlerinde siviller zarar görmesin diye 1000'e yakın şehit verdi bu ülke. 1000'e yakın şehidi verdi bu ülke. Bu kime söylüyor bunu? Refah'ta diyor hiç sivil öldürmedik. Öyle mi? Ya. Hiç öyle değil. Ya. Sadece bir rehine kurtarma operasyonunda havadan ateş açarak kaç kişiyi öldürdüklerini de biliyoruz. Kendi rehinelerini vurdular. O 3 kişi kurtulmuş Kendi rehine o askerlerini Gazze'nin vurdular. kuzeyindeydi. Şimdi hikayenin özeti şu. Bize bir yalan paketi, başrolde bir yalancı, bir de onun yancıları var. Ama kim onlar? O Amerikalı alkış delileri. Yorulmuşlardır.
Ama şunu da hesap ediyorlardır. Bak Netanyahu'yu kaç kere alkışladım, hadi bana bağış yapın. Ya. Amerika Birleşik Devletleri pragmatizm dediğimiz vesaire açık sözlülük dediğimiz terbiyesizliktir. Pragmatizmleri de ilkesizlikleridir. Bu alkışlayanlar, şimdi bu görüntüler dünyanın her yerindeki sosyal medyalarda var değil mi? Evet, var Kaçamazsın önünde. Görmüyorlar mı? Bir şey söyleyeyim. Bakmakla görmek arasındaki fark gibi. Sadece bakarlar. Sonra da derler ki Hamas 7 Ekim'i yapmayaydı, bunların hiçbiri olmayacaktı. Şimdi bu kadar güçlüsün madem, attı tuttu, biz o kadar güçlüyüz. Niye peki 7 Ekim'in hazırlığını sen önceden haber alamadın? Hadi bakalım o komisyon raporunu açıklasın. İsrail Meclisi, bekliyoruz o raporu. Sen bu kadar güçlüydün de niye engelleyemedin? Evet, o kadar güçlü, Amerika için, demokrasi için savaşıyor vesaire falan filan. Peki önceden gelen istihbarata rağmen niye görmezden geldin sen 7 Ekim'i? Bir de bu olay sadece 7 Ekim'de başlayan bir olay değil ki. İşin daha tarafını söyleyeyim. Sana ne diyorum? Ben 2008'de Gazze'deydim operasyon sırasında. Bu kaçıncı operasyon? Bu kaçıncı yok ediş? İsrail'de insanlar öldüğünün üzerine kurduğu bir hikaye, ölen her insanın 10 katı insan öldürdün. Yani 10 Filistinlinin canı bir İsrail'in canı etmiyor mu? Kim karar veriyor buna? Kimin canının daha değerli olduğuna, kimin kimi öldürme yetkisi olduğuna kim karar veriyor? İsrail mi karar verecek dünyada bir İsrailli işte kaç Filistinli eder, kaç Suudi eder? Bu mudur dünyanın geldiği yer? Söylediğim gibi ahlak yüzdelerle olmaz. Hakkındaki yolsuzluk dosyalarına bak. Ya şimdi süt ürünleri sağlığa zararlıdır diyeceksin de, ya da ben demiş olayım senin yerine. Pro'ya bile tamah etmiş bir adam. Bak çok büyük yolsuzluk iddiaları var. Yediot Ahronot'un rakibini engellemek için çıkarttığı yasa var. Valla internet sitesinin onun lehinde yazması için Valla grubuna verdiği paralar var falan filan. Çok büyük suçlamalar var. Ama tamahkar, uçak bileti, Pro, çiçek. Ya kirli çamaşırlarını Amerika'ya getirmiş. İşte şöyle söyleyeyim. O olayı da Netanyahu bir ara dediğimiz girelim adam ya. hakkındaki Zeynep. dosyayı ben hazırlamadım. İsrail savcılar hazırladı. Bunun üzerinde etiketiyle dolaşan bir adam olduğunu, satılık bir adam olduğunu İsrail savcıları yazdı. Bu kadar net. Ama Netanyahu'nun ne kadar pis olduğunu söylemek buradaki insanlık ayıbını örtmeye yetmiyor. 1945'te Nürnberg'de yargılanan ve soykırımcı olmakla suçlanan ülke kimdi? Almanya. 2024'te Almanya soykırıma yardım etmekle suçlanan ülke diye bir kez daha Adalet Divanı'nda. Nasıl oluyor? Şimdi hadi konuşalım. Madem bir şey yapacağız, hadi konuşalım. Aynı Almanya'dan bahsediyoruz. 45'te soykırımcıydı, 2024'te soykırım yardımcısı. Sayın Cumhurbaşkanı o Almanya'nın çapsız başbakanını Almanya Başbakanlığında bizim bir borcumuz yok İsrail'e diye yerle eksan ederken ben oradaydım. Ben Alman gazetecilerin suratında gördüm orada. Haklı olmak çok büyük bir güçtür. Zengin olmaktan da önemlidir. Çok kuvvetli olmaktan da önemlidir. Haklı olmak çok önemli bir sermayedir insan hayatında. O sermayeyi artık tek kutuplu bir dünyada yaşamamızın sonucu olarak göreceğiz. Artık Amerika'nın her dediğinin kural olduğu bir dünyada yaşamayacağız. Ve yaşamıyoruz da öz itibariyle. Bak BRICS ülkeleri Amerikan dolarını ticarette kullanılan para olmaktan çıkartmaya çalışıyorlar. Evet. Çin, İran'la Suudi Arabistan'ı barıştırmıştı. Ukrayna Dışişleri Bakanı nerede şu anda biliyor musun? nerede? Pekin'de. Yani Çin'in demokrasisinin eksikleri vesaire hepsini konuşalım, ayrı tartışma konusu. Ama Ukrayna Dışişleri Bakanı apar topar Pekin'e gitti. Çünkü Zelenski Trump'ın gelmesinden korktu. BBC'ye bir röportaj vardı. Evvelsi gün yayınlandı BBC'deki röportaj. Dedi ki ben gerekirse Putin'le bile görüşürüm dedi. Şimdi dünya artık tek kutuplu bir dünya değil. Ben 10 gün önce Amerika'daydım. Eskiden New York'ta Harlem korkulan yerdi. Şimdi bütün New York Harlem olmuş. İnsanlar gece 11'den sonra sokağa çıkmaya korkuyorlar. Çünkü çok fazla evsiz var. Yani Evet. bütün bunları alt alta koyduğun zaman şu manzarayı unutmayacağız. Enkaz altından evladını çıkartmaya çalışan anne baba meselesini unutmayacağız. Evet. Özay Hocam, şimdi kıymetli izleyicilerimiz 24 Temmuz 2024 bu tarih hafızalara Amerika'nın utanç günü olarak kazındı
şeklinde yorumlar yazıyorlar. Evet, bugün 24 Temmuz, bugün Amerika'nın utanç günüdür. Aynen. Bu zat dedi ki, bu katliamcı salonda 1 saat konuştu ve 72 72 kez alkışlandı. defa o koca insanlar 3672 50 saniyede bir alkışlamışlar. 50 saniyede bir bu şekildelerdi. Evet. 50 saniyede bir 50 saniye. bu katliamcıyı alkışladılar. Buraya söylediklerini alkışlamadılar. İsrail Başbakanı, çok özür dilerim, orada yellense alkışlarlar. Evet. Ama şu Yani var. bu kadar Allah basit. kimseyi şu Ama, duruma ama şu var. düşürmesin ya. Bu katil bile artık dedi bir durun. Alkışlamayın dedi. durun, Şimdi onu bir dinleyin dedi ya. izleteceğim. Dinleyin Şimdi dedi onu ya. bir izleteceğim. Ya bu kadar zavallı duruma Ya Evet, bu zat artık dedi ki ya Ne kadar alkışlamayın, alçaltıcı bir durun. şey ya. Ne kadar Vallahi ne utanç kadar verici. alçaltıcı. Düşünün, orada Amerika'yı yönetenlere diyor ki ya tamam yeter bir durun. Yeter, Ya yeter. beni bir dinleyin ya tamam. Evet, Bu yeter kadar özür alkışladığınız diliyorum dedi kıymetli ya. izleyici. Bu kadar O kadar aşağılık bu bir kadar duruma yalakalık düştünüz yapmanıza ya. gerek yok diyor yani. kadar- Bir durun hele aynen ya bir öyle. dinleyin. Tamam anladık diyor yani. Bu kadar yalaka olmayın artık. Bak, oturumu yöneten divan tarihinde ilk kez Evet. ayakta alkışladı. hadi bir verelim Zeynep, bir dinleyelim o anları. Ve bu kötü niyetli yalanlar yıllar boyunca sadece Yahudilere karşı da yöneltilmedi. Şimdi artık Yahudi devletine karşı da yöneltiliyor. Lütfen alkışlamayın, dinleyin. Bu iftiralar, İsrail'i soykırımcı diyen iftiralar, İsrail'in meşruluğunu kaybetmesi için, şeytanlaştırmak için yapılan yalanlar her yerdeki Yahudileri şeytanlaştırıyor ve Amerika'daki ve dünyanın dört bir tarafında antisemitizmin yükselişe geçmesi şans değil. Dostlarım, ne zaman ve nerede antisemitizmin yükselişe geçtiğini görürsek anında karşılığında kınamalıyız ve savaşmalıyız. Hiçbir istisna olmadan. Bu an Antisemitizm var ya. yükselişe geçtiyse niye geçti? Ama bak Ya- şu an Sizin yüzünüzden geçti. İsrail'i eleştirmeyi bize antisemitizm olarak yutturmaya çalışıyorlar. Esas temel Tehlike budur. görmemiz gereken Bakın yer satır burası. Tehlikedir. aralarında Bu bir antisemitizm suçtur. Gerçekten Evet. suçtur. Ama bu katliamlardan dolayı İsrail'i eleştirmek antisemitizm değildir. Değildir. Ya onun arkasına Ama saklanıyor. bakın her iki lafından Evet hocam, bir böyle. tanesi de bakın. Aha. Şimdi şöyle söylem analizi, şimdi bunun üzerine çalışacağız. Yani İngilizce'de critical discourse analysis diyen bir yöntem var. Bu İngilizler tarafından geliştirilmiş bir yöntem. Devlet adamlarının ne dediği değil, ne demek istediği. Şimdi diyor ki bir şey söylüyor, bakın dikkat edin. 2-3 cümlede bu geçiyor. Ben hani yakaladığım için. Bir şey söylüyor sonra savaşacağız. Bir şey söylüyor savaşacağız. Ya belki şu savaş kelimesini şimdi oturup o metinden çıkaracağım. Herhalde bu 1 saatlik konuşmada 100'den fazla bu savaş dedi. Yani aslında bilinçaltında şu var. Savaş. Savaş, kan, daha fazla gözyaşı, dünyayı mahvetmek. Şimdi bunun yardakçıları, buna destek olan işte bir grup başka sözde akademisyen, tarihçi falan var. Biraz önce sevgili Haluk abi, Selvi abiyle de Evet, görüştüm. Yani orada mesela Bernard Davis'in bir şeyi var. Dünyayı paramparça etmek istiyor adamlar ya. Evet. Bildiğin yani Türkiye'de dahil, Türkiye, İran, işte aynı o sözde teröristanı kurmak, Pakistan'da Keşmir'i ayırmak, bilmem dünyanın dört bir tarafına sanki bunlar haşa şey olmuşlar. Dünyanın tanrısı Öyle görüyorlar ya olmuşlar kendilerini. ve kendileri dizayn verecekler. Öyle Bakın, özeller yani. bu programı çok gerçekten çok değerli buluyorum. Çok kıymetli buluyorum. Bakın size ben bazı tarihsel gerçeklerden bahsedeyim. Dünyanın hiçbir devrinde bir güç kendi dışındaki dünyanın toplam gücünden fazla olamamıştır. Tamam mı? Bütün mesele diğer güçlerin birleşip harekete geçmesidir. Bu farkında belki farkında değil, büyük bir ihtimal farkında ama aslında o insanlığın içindeki iyiliği de karşısına çıkarır. O yüzden dikkat edin, Der Spiegel'deki Amerika dağınık devletleri bir iç savaşa mı hazırlanıyor? Makalesi çok kıymetlidir bakın. Yani dolayısıyla burada hakikaten biz evet kızıyoruz. Yani kızmamak elde değil. Yani keşke bu soykırımcı burada konuşurken o Amerikan Kongresi'nin bir kenarında da o çocuklarını o yıkıntıların, İsrail uçaklarının vurduğu yıkıntıların içerisinde cesetlerini çıkarmaya çalışan anneleri, ayağı bacağı kopmuş çocukları. Yani şu adam konuşurken bile orada 4 tane çocuk öldü ya.
Gazze'de, tamam mı? saatte, evet. 4 tane, bakın saatte 4 çocuk ölüyor. Belki daha bile fazla. Yani saatte 4 çocuk ölüyor, her 50 saniyede bir bu zavallılar diyeceğim. Şak şak yap. En son bu bile dayanamadı. Dedi ki tamam yeter ya, oturun ben. Komutanım saatte 4 çocuk ve saatte 72 sivil insan ölüyor. Yani ne yapıyor? 76 insan öldü bak bu konuşurken şu an. 70 ve bu zırva, özür diliyorum yani. Tamam, diğer stratejik öngörüler falan ayrıca tartışacağız ama Gazze'de insanların ölümüyle ilgili hiçbir şey söylemez dedim yani. Zırvalar dedim. Aynen de öyle oldu yani. Yok Davut peygamber oradaymış da falan. Ya yani bunlar üzerine sen kime ne mesaj vermeye? Bir din şeyi üzerinden yaptığın katliamları meşru mu göstermeye çalışıyor? Dini ögelere referans gösteriyor. Hazreti Davut seni bu halde görseydi yani acaba senin için neler derdi? Herhalde bizim dediğimizden çok daha fazlasını derdi. Ama bakın ben şimdi bir güvenlik uzmanı olarak duygularımı bir parça bastırıp büyük tehlikeyi burada kıymetli izleyicilerimize anlatmak isterim. O da şu, evet çok endişeleniyorum bakın. Yani şu adam konuştuktan, bu soykırımcı orada konuştuktan sonra hakikaten gerildim yani. Hele o işte bir takım veriler de hep sürekli takip ettiğimiz veriler birleşince yani şimdi istedikleri aynen Orta Doğu fay hattını kırmak. Evet. Bakın, Bir daha dinleyelim mi? Tabii. Orta Doğu fay hattını kırmak niyetindeler. Utanmazlığı bir daha dinleyelim. Yani yüzlerine tükürse yine alkışlayacaklar. Ya öyle ne diyor? Tamam Bak, yeter vallahi diyor. Ya yüzlerine bunun anlamı tükürse. budur yani. Karşı da- Bu arada konuşmasını falan bir dakika Zeynep, Yöneltilmemiş. konuşmasını falan da dinledikleri yok bence. Yok, Daha yok. cümlenin sonu bitmeden cümlenin oturuyorlar 40 saniye ya. onlara zaten- 40 saniyede bir ayağa kalkar mısın? Püh size Herhalde ya. her kalkma için para ödediler bunlara. Ne Ay kadar şöyle, çok kalkarsak o ne kadar çok çok para alacağız diye. alkışlarsak, ne kadar çok ayağa Yani doğru kalkarsak seçimler var. Bunlar da seçime o kadar girecek. bağış Para Evet, alacaklar para tabii ki. lazım. Ama o para, lazım. Dediğin o anlamda o para doğru. Gazze'deki Ya. çocukların kanı üzerinden toplanan bir para. Kanlı bir para o para. Kirli para, evet. Kanlı ve kirli. Ya Amerika bu arkadaşlar ya. Aynen. Irak'ta 1,5 milyon insan öldürdü. Esamesi Doğru. unuttuk gitti yani. Doğru. Bak sadece Vietnam- Irak diyorum ha. Dünyanın Vietnam- diğer coğrafyalarından bahsediyorum. 4 milyon sivil. Diyorum ya diğer coğrafyalardan. Vietnam'da mı? Vietnam 4 milyon sivil, 1 milyon Gerçek, Vietcong. ama şöyle Amerika'nın hani o özgürlük kılıfına sokulmuş Aha, olan Amerika'nın bugün o özgürlük kılıfını yırttı aldı, gerçek yüzünü ortaya koydu. Demokrasi, Zaten Netanyahu'ya İsrail'de insan Bay hakları, Amerika derler. Özgürlük biliyor musun? kılıfı, Özgürlük. insan Bay hakları, Amerika, demokrasi Amerika'nın bunların gerçek tamamını yüzünü görmemizi sağladı burada. Aynen öyle. sahte olduğu ortaya çıktı. Ya Bir çok kez özür daha. dilerim. Bir kez daha çıktı. Dünyada insanlığa karşı atom bombası hem de 2 kere atmış tek bir ülke var. Neyi konuşuyoruz? Sivillere karşı söylüyorsun. bütün şehirleri yok etmiş tek ülke Ama var. şöyle bu katliamda biz hep şunu savunduk. Dedik ki Amerika'nın desteği olmadan bu katliamı yapamaz. Yapamaz. Ve bu katliamda suç ortağı Amerika, İsrail yalnız değil. Burada işte onu gösterdi. Ve Bay Amerika burada Amerika'nın lideri gibi konuştu. Amerika'nın lideri gibi alkışlandı. Ve ortaya çıkan tablo Amerika'nın yüzündeki o reklam panosunu çekti. Dünyanın gerçek Amerika'nın yüzünü görmesini sağladı. Valla tarihi bir yayın ve tarihe kara leke olarak Amerikan bugün tarihine. Bu arada- yazıldı. leke olarak Aynen yazıldı. öyle. Elon Musk da alkışlayanlar arasındaydı diye bir not geldi. Seyirci kısmına girip Elon Musk da alkışladıysa Ya, Ciddi Elon misin? Musk'a benzeyen Bir dakika bir Zeynep adam diyor ki vardı katıldı orada ama diyor. yani ben, Zeynep tahmin edemedim. Ben gördüm. alkışlayanlar arasında mıydı? Elon Musk'a çok benzeyen birisi vardı Bir ama dakika o muydu Zeynep değil diyor miydi ki bilmiyorum. evet Elon Musk katıldı oradaydı ama alkışlıyor muydu onu bilmiyorum bir diyor. Görüntü arkadaşımdan analizi geldi. yapıyorlar şu an arkadaşlarım. çok dikkatli takip eden bir arkadaşımdan geldi. Ben gördüm. Elon Musk da alkışlayanlar Şaşırtıcı arasındaydı olmaz. diye. Çünkü biliyorsun bir eleştirecek oldu İsrail. Ondan sonra habire Tel Aviv'e uçmak Onu zorunda örtmek kaldı. için doğru. fazlasıyla Onu alkışlamış yapmış olabilir. olabilir. Bu arada Oradaydı, ayakta duruyordu. Ayakta duruyordu. Ya Üst vallahi- taraftaydı. Gördüm ben. Üst taraftaydı. tabii seyirci Üst tarafında. taraftaydı. Sen Seyirciler gördün tarafı- mü yoksa gördüm, yorumlardan mı hayır bakıyorsun? ben gördüm burada büyük Amerika ekrana her bakarken şeyiyle gördüm. ahlaki Fakat olarak emin olamadım. dibe Elon vurdu, Musk mıdır? çöktü Ne yani. işi var diye düşündüm yani. Zeynep diyor oradaydı salondaydı ama Zeynep ne olursun eğer bir daha görüntüyü tarıyorlar bir daha analiz ediyorlar Ben görüntüyü. gördüğümde Bu alkışlamıyordu. arada çok sevgili bir arkadaşım da şey yolladı. Ya dedi Ahmet Kaya'nın sevgi duvarında hani ne kadar rezil olursak o kadar iyi vardı ya dedi Mısra. Can Yücel'in şiirini atıfla. Çok haklı. Ne kadar rezil olursak o kadar iyinin Amerikan versiyonunu bu gece
Hep beraber izlemiş Evet, olduk. reziller. Ama yani evet dinleyelim evet ondan hocam. sonra konuşacak Evet. şeylerimiz var. Ve bu kötü niyetli yalanlar yıllar boyunca sadece Yahudilere karşı da yöneltilmedi. Şimdi artık Yahudi devletine karşı da yöneltiliyor. Lütfen alkışlamayın, dinleyin. Bu iftiralar Ya gerçekten İsrail'i o senatörlerin yerinde olmak soykırımcı istedim. diyen Hayır. o Vallahi ya, iftiralar bu- İsrail'in Şu duruma meşruluğunu O düşün. niye Dinleyin ya. alkışlamayın diyor. Şeytanlaştırmak Önünde için bir yapılan kurgu var, bir yalanlar konuşma her metni var. yerdeki- Kafam karışıyor diyor. İnsicamı bozuluyor. Onun için alkışlamayın diyor. Yoksa alkışlanma memnun gayrimemnun falan değil. Zeynep kusura bakma aynen sen bir daha ver. Abi Dostlarım, tutamıyoruz ne ki zaman kendimizi ve ne yapalım nerede ya. ve bu kötü niyetli yalanlar yıllar boyunca sadece Yahudilere karşı da yöneltilmedi. Şimdi artık Yahudi devletine karşı da yöneltiliyor. Lütfen alkışlamayın, dinleyin. Bu iftiralar İsrail'i soykırımcı diyen iftiralar, İsrail'in meşruluğunu kaybetmesi için, şeytanlaştırmak için yapılan yalanlar her yerdeki Yahudileri şeytanlaştırıyor ve Amerika'daki ve dünyanın dört bir tarafında antisemitizmin yükselişe geçmesi şans değil. Dostlarım, ne zaman ve nerede antisemitizmin yükselişe geçtiğini görürsek anında karşılığında kınamalıyız ve savaşmalıyız. Hiçbir istisna olmadan. Arkadaşlarım bir görüntü veriyor. Sosyal medyada da var. İzleyicilerimizden de ben dikkatle böyle görüntüyü bakanlar varsa eğer biz de doğrulamaya çalışıyoruz. Arkadaşlarım görüntülere bakıyorlar. Elon Musk'ı salonda gören Ben gördüm. gördüm Üst diyorsun. O tarafta, zaman o video ayakta. doğru Zeynep. O video doğru bak. Şöyle bir video var. Şu mu? Şimdi fake olur yanlış bir şey vermem. Gördüğün görüntü bu muydu? Şu. Bak şu kadının arkasında. Ben gördüğümde alkışlamıyordu yalnız. Ayakta düz duruyordu. Bu başka bir an. Ha, başka bir an Başka olabilir. bir Kaç an. defa ekrana yansımış. Ben gördüğümde alkış yoktu. Ha bu şeyin arkasında. Aa tamam Netanyahu'nun eşinin arkasında kalıyor. Bak bu eşi arkasındaki şu da Elon Musk. Yani eşi falan böyle geniş bir kare yoktu. Benim Ha, bu gördüğümde başka açıdan dar bir. demek Bu başka ki. bir. Tamam. Başka bir Sen an gördün o. mü? Yok benim çok iyi takip eden, çok dikkatli bir arkadaşım yazdı. Elon Musk Ben emin alkışlıyor. olamadığım için yayında bir şey söylemedim. Olmayabilir diye. Şimdi Ya bu özel kadar söyleyince benzerlik ondan olmaz sonra ama- ya çok benziyordu Çok da. benziyor. Hani yine de Evet, emin burada olamadım. eşle konuşan Elon Musk. Değil mi? O doğru. Arkasında, şeyin arkasında. Tamam o zaman Evet, yani orada. Netanyahu'nun Ama eşinin ben- arkasında. Evet, siyah takım elbiseyle beraber. Ya çok dikkatli izleyen izleyicilerimiz vardır. Sizin de yorumunuzu merak ediyorum. Gördüyseniz eğer oradan şimdi izleyicilerimizin yaptığı yorumlardan anlarız bir yandan da. Zaten Zeynep de tarıyor görüntüyü. Şaşırdık mı? Yani Vallahi- Elon Musk'ın Evet, orada ya, olması ve şimdi şöyle. alkışlaması. Bizim Yunus Paksoy'un bir şu paylaşımı sözlere var. Bu kadar şakşakçı bulunan bir ortamda hiçbir şeye şaşırmam. abi. Aynen öyle. Ne dedin Yunus Abdülkadir? Paksoy'un bir tweet'i var. Diyor ki Elon Musk Geldi bana kongreye alkışın özel videosu, atıyorum davetli. sana. Özel davetli olarak çağrılmış. Yani kongreye oymuş demek ki. ve Yani ben alkışlamış. şey yapamadım ya acaba mı falan dedim. Onun için Atıyorum sustum, atıyorum söylemedim. şimdi sana Fulya geldi görüntü. Evet. Zeynep'e de ileteceğim. The Guardian da paylaşmış. Evet. Evet. The Guardian da paylaşmış ve koymuş hemen sosyal medya hesabına. Elon Musk kongrenin düzenlendiği salondaydı ve Netanyahu konuşurken alkışladı. O da Şimdi küresel arkadaşlarım pazarlamacı. hazırlıyorlar görüntüyü. Yani Eray hocam diyor ya yani o şaşırmam diye doğru söylüyorsun. Demin geldi geçti. Öyle mi burada? Öyle. Şeyler hazırlıyor arkadaşlarım. Şimdi verecekler biraz sonra. Yani üzerinde çalışılmış bir metin var. Bu arada şu Bu metne sayfalar de tam hakim değil. Ben baktım sayfaların Çok baktı ama. içerisinde şöyle ama çok fazla yazı yok. Her birinde Büyük bir puntolarla. konu olacak şekilde, bir hususu olacak şekilde
Yani evet Konuştu, çok kalın ama buraya aldı. koyuyor. Konuştukça buraya Evet, aldı. ve dikkat edin çevirirken falan da böyle tereddüt ediyor. Hani tam söyledim mi söylemedim mi hani baktığımızda. İkide bir de bakıyor falan. Yani aslında konuyu görünce oturup onu kendisi irticalen söylemesi gerekirken şunu anlıyoruz. Bu da aslında tam olarak buna hakim değil. Yani çalışılmış, verilmiş, bu da orada gidip okuyor. Bu şakşakçılar da işte ona destek veriyorlar, alkışlıyorlar. Maalesef yani hiç hoş, insanlık adına kara bir leke, Amerikan tarihi adına kara bir leke. Dışarıda binlerce insan protesto ediyor. Binlerce masum insan Gazze'de, sadece Gazze'de de değil, bakın çok enteresan, Batı Şeria'da, Kudüs'te de çok enteresan gelişmeler var. İsrail'in yaptığı, İsrail askerinin, polisinin yaptığı gerçekten çok ciddi sayıda baskınlar ve tutuklamalar hala söz konusu. Yani iki farklı dünya, iki birbirine zıt farklı iki dünya ile karşı The karşıya. Guardian'ın haberi, Elon Musk'ın alkışladığı o anın fotoğrafını paylaştılar dakikalar önce. Tabii dünya medyası da yakından takip etti Netanyahu'nun bu konuşmasını. 7 Ekim'den bu yana ilk kez İsrail dışına çıktı. Katliamcı Netanyahu ABD'ye gitti. Yunus Paksoy pazartesi günü yaptığımız yayında son dakika bilgisi olarak vermişti. Uçağının Washington'a indiğini duyurmuştu. Yarın da ABD'de Biden'la ve Trump'la görüşme yapması bekleniyor. Ve bugünkü bu görüşmesi 1 saat sürdü ve dünya medyası da tabii yakından takip etti. İşte Elon Musk'ın da Netanyahu'yu alkışladığı o anın fotoğrafı da dünya medyasında yer aldı. Biz de ekrana getirdik. Bir yandan Yunus Paksoy da yayınımıza katılıyor. Yunus protestoları takip etti. Netanyahu o konuşmayı yaparken o ikiyüzlülüğü biz dünyaya gösterdiğimiz esnada dışarıda da kongre binasının dışında da binlerce kişi Netanyahu'yu protesto ediyordu. O anları da ekrana getirdik. Yunus yani sen de eminim üzüntüyle ve yani bilmiyorum, kelimeler artık bitti, yazıklar olsun diyoruz. Dünyadan yani Türkiye'den birçok noktadan tepkiler geldi. Tarihe bir kara leke bugün. ABD'nin utanç günü diyoruz. Herkes duygularını, düşüncelerini, değerlendirmelerini yaptı. Hem Elon Musk'a geleceğim ama senin yorumun ve düşüncen, duygun, değerlendirmen ne olur Yunus Paksoy? Amerikan tarihinde, ki iyi bir Amerikan tarihi okuyucusu olduğumu düşünüyorum, hiç kimse yabancı bir ülkenin lideri, devlet başkanı Amerikan Kongresi'ne gelip Amerikalılara hakaret etmemişti. Bugün bir ilk. Netanyahu burada hem bizim takip ettiğimiz, ekrana getirdiğimiz görüntülerdeki hem de Nisan-Mayıs aylarında üniversitelerde, kampüslerde protesto yapan Amerikalılara, öğrencilere, profesörlere, çok değerli profesörlere, vatandaşlara aptallar dedi. Burada hiçbir zaman bir Amerikalıya gelip kongrede kimse hakaret etme cüretini göstermemişti. Aslında bu acaba İsrail'in gücü mü, Netanyahu'nun gücü mü, yoksa bugün Başkan Biden'ı Siyonist olmakla, gururlu bir Siyonist olmakla övdüğü Siyonizmin gücü mü? Bunun tabii cevabını izleyicilerimize bırakacağız ama Amerikalılara hakaret etmiş olması ve buraya geldiğinde güncel başkan Biden'dan daha çok Trump'a teşekkür etmiş olması Biden'ı utandırmasıydı, utanç verici bir şeydi. Acaba Biden hem el çektirilmiş halde utanç verici bir şekilde elini çekerken 9 aydır ben bunları niye yaptım acaba diye düşünüyor mudur ya da bu akşam düşünecek midir kafasını yastığa koyduğunda? Bu da bir soru işareti. Yunus Burada ya çok aslında, önemli bir şey söyledin ya. Yani Amerikalılara çok önemli, çok kıymetli profesörlere hakaret etmiş etti, oldu. Yani rektörlere. Doğru mu? O eylemler esnasında Amerika'da çok büyük okulların, üniversitelerin rektörleri, profesörlerine varsa gene getirebilirler hakaretler mi? etti. Görevden Belki alındı böyle ya. bulurlarsa. Görevden o- dedim, istifaya zorlandı. Harvard'ın rektörü gitti. MIT'nin gitti bildiğim kadarıyla. Yani Ya 3 ters rektör de gitti. kelepçeyle gözaltına alındı o profesörler, o çok önemli Ve burada da geldi akademisyenler. aşağıladı onları.
onları. Yani. Aşağıladı. Dediği çok Ve önemli. bunu Amerika da yaptı. Yunus'un Yahu dediği- bu güç nereden? Yunus, bunun altını bir daha çizer misin? Şimdi şunu irdelemek lazım biraz da. Amerika Birleşik Devletleri'nin 9 aydır yürüttüğü politika aslında bugün gördüğümüz o elit bir topluluk tarafından yürütülen bir politika. Çünkü o içeride oturanlar belli bir zümreye ait. Onlarca yıldır o koltuklarını bırakmayan, o koltuklara yapışmış, belki de dinozorlar diyebileceğimiz tiplerden oluşuyor. Mesela ben dışarıda gördüğümde, ki şunu da söyleyeyim ben bunu defalarca söyledim, yine altını çizeceğim bu arada. Çünkü ben bunu kendime borç bilirim. Orada Ekim'den bu yana sayısız protesto takip ettim. Sayısız protestoyu canlı yayına Evet. taşıdık burada CNN Türk'te, Amerika Birleşik Devletleri'nden. Ben Amerikalıların onurlu duruşunu, hepsi olmasa bile, orada gördüğüm Amerikalıların onurlu duruşunu takdir ediyorum. Teşekkür ediyorum. Evet. Çoğu o bölgedeki ülkelerin halklarından daha fazla protesto ettiler. Daha fazla dayak yediler. Bugün yine biber gazı yediler, cop yediler. Yunus, Yerlerde Arap sürüklendiler. coğrafyasından daha çok sesleri çıktı. Şimdi sağ olun, söylediğin için teşekkürler. Ben hani nitelendirmeyeyim diyordum ama Yo hani yo, yani çok açık aynı konuşalım dinden, ya. aynı dinden, aynı dinden, aynı kandan, aynı ırktan gelenlerden daha fazla ben burada beyaz kızların, beyaz erkeklerin, siyah Amerikalıların, Yahudilerin, burada Amerikalıların defalarca burada içeriye atıldığını gördüm. Dün de aynı şey yaşandı mesela. Bugün bir Yahudi ile konuştum. Demiştim, Philadelphia'dan otobüsle, bak Fulya, Philadelphia'dan otobüsle kalkıp geliyor. Hani İstanbul'a 400 kilometre bir yeri düşünün. Ta oradan kalkıp otobüsle İstanbul, geliyorlar Ankara yüzlerce gibi. kişi. Gibi. Ve bunlar kalkıyor, kongreye geliyor, kongrenin içine giriyor, ters kelepçeyle tutuklanıyor ve daha bugün serbest bırakılmışlar. Ve bir de üzerine para cezası ödeyecekler. Bunu yapanlar Yahudi. Şimdi bir de şunun da ayrımına varalım. Her Yahudi Netanyahu değil. Doğru. Burada vicdanlı olanlar da var. Elbette. Gelip burada job yiyenler de var. Hatta bugün ben tutuklanan bir 3 kişiyi daha söyleyeyim. Rehine ailesi. 3 kişi, onları da tutukladılar. Şimdi Amerikan demokrasisinin, Amerikan sabrının diyelim ki varsa bile diyelim, yani varsa bile böyle bir şey, artık nereye geldiğini görüyoruz. Ve insanlar şunu gördü. Bugün yaptığım sohbette çok net olarak şunu sordum ben. Yahudisiniz, buraya geldiniz. Hiç kendi topluluğunuzdan, Yahudilerden tepki görüyor musunuz diye. Hiç görmüyorum dedi. Hatta bir tişört vardı, şurasında şöyle yazıyordu. 2006. 2006 yılında da gitmiş protestolara, o zaman savaş olduğunda. O zaman katliam olduğunda. Ve diyor ki özellikle daha genç Yahudiler artık daha net görebiliyor. Çoğu karşı Netanyahu'ya. Yaptıkları şey şuna sebep oldu. Genç Amerikalıları, genç Yahudileri, genç Müslümanları, genç genel olarak toplumu gözlerini açtılar. Ondan dolayı TikTok'u yasaklıyorlar. Yahudi lobisi bunda ondan dolayı yasaklamamız lazım dedi. Boşuna değil TikTok yasağının gelmesi, yasasının çıkması. İnsanların gözünü bazı şeylere açtılar. Eğer bugün yabancı bir ülkenin başbakanı gelip Amerikan Kongresi'ne, hani kutsal Amerikan Kongresi'ne gelip Amerikalılara hakaret edip bir de Amerikan vatandaşlarının kendi vergileriyle maaşlarını ödediği kongre üyeleri burada alkış tutuyorsa, ayağa kalkıyorsa, Amerika Birleşik Devletleri'nin ya sonuna geldik bu Amerikan deneyinin, Çok önemli. ya da sonuna gelmek üzereyiz. Der Spiegel. Çünkü bir İsrail Başbakanı gelip burada aşağılayamaz Amerikan vatandaşlarını. Dışarıda onlar benim olduğum yerde job yiyorken, biber gazı yiyorken, burada başka bir ülkenin başbakanı gelmiş diyor ki bana daha fazla silah gönderin. Bir de şöyle çok ilginç bir şey söyledi. Bilmiyorum dikkat çekildi mi? Dedi ki bizim sayemizde Amerikan postalları sahaya değmiyor dedi. Bizim sayemizde siz bu savaşların dışında kalıyorsunuz. Sizi biz koruyoruz dedi. O zaman şimdi biraz biz İsrail'in de işlevini konuşalım. İsrail'in işlevi o zaman Amerika'nın maşası olmak mıdır? Bir de şöyle bir dönüm noktasından bahsedeyim. Bizi sıkı izleyiciler hatırlayacaktır. Nisan ayında şöyle bir şey oldu. 1 Nisan'da Chuck Schumer, yani Senato'da Demokratların lideri, bugün Senato'da konuşan Netanyahu'ya git dedi. İstifa et dedi, erken seçim olmalı dedi. Ondan sonra olan şey, İsrail İran'a saldırdı Suriye'deki misyon binasına. Ve ondan sonra yaşananlar zaten tarih 3,5 aydır. Ama şunu söylemiştim o zaman da. İran
İsrail'in can suyu. Ne zaman sıkışsa İran'a sataşıyor, İran'ı gündeme getiriyor ve o kanı yenilettiriyor, o desteği yenilettiriyor. Bugün de ben sayamadım kaç kere İran dedi, Kaç İran kere tehdidi dedi. dedi. Evet. Yani İran orada oldukça biz Netanyahu görürüz, Netanyahu görürüz, Satanyahu görürüz. Hepsini görürüz bunların. Daha çok gelirler Amerikan Kongresi'ne. Yunus zaten Çünkü konuşmasına daha İran diyerek başladı ya. Daha ilk saniyede Çünkü yani. biliyor neyin satacağını biliyor. Neyin satacağını biliyor. Bir düşmanımız var diyor. İran sizin de düşmanınız Ortak diyor. Gelin düşmanımız. bununla biz savaşıyoruz diyor. Bana daha hızlı silahları verin, işi daha hızlı bitirelim diyor. Ve burada bu zümre alkışlıyor ama şunu açık ve net olarak söyleyeyim ben. Amerikan halkını tamamını temsil etmiyor ve kendileri şu an bir oyun içindeler, bir tiyatro içindeler. Ve şu an o gözünü açan 18-35 yaş arası Amerikalılar bunlar büyüdüğünde, bunlar bir yerlere gelmeye başladığında bu günleri hatırlayacak. Evet. Yani şu an için bir iyileşme, iyi mesajın var mı Yunus? Yok. Şu an hemen çabuk bir çözüm var mı Yunus? Yok. Bu böyle devam eder mi? Eder. Ben bir de şunu söyleyeyim. Daha önce de söylemiştim. Gerçekten yani herkesin duyguları bugün biraz kabarık. Herkesin duyguları biraz yukarıdan akıyor. Şunu her zaman söylemiştim. Ya 1,5-2 milyarlık bir hani dinin temsilcileri niye Amerikan Kongresi'nden gelecek bir mesajı bekliyor? Neden Amerikan başkanı kendine hayrı yok? Dün söylediğini hatırlamıyor. Bugün nerede olduğunu hatırlamıyor. Neden bundan ateşkes çağrısı gelmesini bekliyor? Ben biraz önce gelmeden Amerikalı üst düzey yetkiliyle bir telefon görüşmesindeydim. Hala diyor işte son düzlüğe gidip. Neden Amerika'dan bekleniyor bu? Bugün Netanyahu buraya gelip neden tüm İslam alemini, bütün Gazze için çırpınan, sokaklara çıkan insanları nasıl aşağılayabiliyor? Şu planları ta Kasım ayında anlatmıştım. Amerika'nın planı orada ki Netanyahu bugün bunun altını çizdi. Gazze'nin kontrolü bir süre bizim altımızda olmalı dedi. Oraya Müslüman ülkelerin askerleriyle kontrol sağlayacaklar. O işgal güçlerini oraya getirecekler. Şimdi bunların hepsi yaşanıyorken Netanyahu'ya küfredelim, edelim. Ne olacak? Kimi kurtarıyoruz biz? Amerikan Kongresi'nde senatöre edelim. Temsilciler Meclisi üyesine edelim. Bu mu kurtaracak bizi? Gazze'lileri bu mu kurtaracak? Ya bunların hiçbir faydası yok ki. Amerikalı zaten Amerikalılığını yapıyor. Şu gözlük şimdi şey değil mi hani duyarlı Müslüman gözlüğü taktık. Çıkar Amerikan gözlüğünü tak. Adamlar çıkarını yapıyor. Çıkarını uyguluyor burada. Amerikalıların çıkarı bu zaten. Doğru olanı yapıyorlar kendilerine göre. Biz doğru olanı kendilerine göre yaptıkları için eleştiriyoruz. Biz haklıyız. Haklı olduğumuzu biliyoruz. Ama hiçbir faydası yok ki. Biz kendimiz ne yapıyoruz? Bence bunu sorgulamak lazım önce. Yunus çok doğru söyledin. Ya biz yani şimdi hani diyoruz yani Müslüman coğrafyası, Arap coğrafyasının suskunluğu, sessizliği dünyanın birçok Ya noktasında baksana dünya yani eylemler oldu, Filistin protestolar tarihinin oldu. en büyük katliamını yapan birisi burada Nerede? İbrahim İttifakı önerecek kadar cüretkar. Bu cüreti nereden arıyor? Belli ki orada kendisine destek olan Arap müttefiklerinden alıyor. Yoksa Trump'ın bunu damadı söyleyebilir David mi? Kushner'in pişirdiği, ondan sonra da Amerika'nın devlet politikası olduğu için Biden'ın devam ettirdiği bir süreçten bahsediyoruz. Yani Kızıldeniz'deki bir yatta, bu arada biraz önce İran-İsrail, Yunus'un hatırlatması vardı ya, bir şeyi hiç unutmayalım. İran'la İsrail el altından hep birbirlerini desteklerler. Yani Carter'ın görevden gitmesi için İran-İsrail ittifakı. Mesela İran-Irak Savaşı'nda İran'ın vurup yok edemediği Fransızlardan alınma tesisi İsrail uçakları geldi vurdu. Yerinde Paris'teki büyükelçilikte İranlılar İsraillilere verdi. Yani İran'la İsrail el altından da hep birlikte iş tutarlar. Yani Birleşik Kaplar gibi bunlar Orta Doğu'da birbirinin sigortasıdır. İran-İsrail düşmanlığı üzerinden, İslam dünyası üzerinde bir hegemonya kurmaya çalışır. İsrail ise İran düşmanlığı üzerinden Batı dünyasını yanına alır. Ve burada da hem giriş cümlesinde İran'ın terörü sadece İsrail'i değil Amerika'yı da hedef alıyor dedi. Biz kendi savaşımızı vermiyoruz sadece, Amerika'nın da savaşını veriyoruz. Bizim güvenliğimiz sizin güvenliğiniz. Biz güvenliği orada sağlamasak İran'a karşı siz burada rahat edemezsiniz dedi. Ve protestocular da İran fonluyor dedi. Bunun satışı var mı? Amerika'da bunun alıcıları var. Alıcıları yok değil. Ama gördük ki İslam dünyasında da İran'la problemi olanlar
İran'la problemlerini çözmek yerine İsrail'le bir takım dayanışmalar içerisine girmişler. Yani bu mesajın, İran mesajının Yunus altını çizdi. Sadece Amerika değil, Amerikan toplumu değil, aynı zamanda İran'la sorunu olan Orta Doğu'daki bazı Müslüman ülkelerin de. Abdülkadir Bey, şimdi sanırım Mayıs ayıydı. Bir son dakika çıkıp açıklamıştım McGurk'ün açıklamalarını. Bakın şu an şu konuştuğumuz dakikada bile Suudi Arabistan İsrail'le normalleşme anlaşmasını müzakere ediyor. Ve McGurk dedi ki hani o PKK'ya teröristten Aynen. kurdurmaya çalışan yıllardır McGurk. Amerika'nın derinlerinden McGurk. Evet. Gidip gelip Suudi Arabistan'la anlaşma imzalamaya çalışıyor. Şuradaki katliam bittiği an Suudi Arabistan'ın umrunda olmadan burada o anlaşmayı imzalayacaklar. Karşılığında Amerika'nın savunma korumasını alacaklar. Karşılığında nükleer projelerde destek alacaklar. Bununla birlikte dedi ki McGurk çok önemli. Biz İran'ın saldırısını durdururken Nisan ayında hani vardı ya o dillere destan saldırı. Daha havadayken dronlar, füzeler İran resmi açıklama yaptı saldırımız bitti diye. O saldırı. O saldırıyı savunurken Müslüman ülkeler Amerika ve İsrail'le bir olup İran'a karşı savunma yaptı. Ve bu ülkelerin hepsini dedi ki İsrail'in biz Arap dostlarını sağlayacağız. Biz Orta Doğu'da yeni bir güvenlik mimarisi oluşturuyoruz. Oyun değiştirici bir plan peşindeyiz dedi. Yani bunların hepsi yeni olan şeyler değil. 7 Ekim'den önce değil. Ondan önce de devam ediyordu. 7 Ekim'den sonra da devam ediyordu. Sadece çıkıp açıktan söyleyemiyorlar utandıkları için. Kendi halklarına, bölge halklarına, dünya halklarına açıklayamayacakları için gizliden yürütüyorlar. Defalarca da çıkıp bunu anlattım. Yani bizim gördüğümüzle arka planda yaşananlar farklı şeyler. Ve bu ülkeler bunları yaparken hani insanlar sokakta cop yiyor, gaz yiyor. Maalesef çaresiz bir şekilde debeleniyor. Ve debelendiği yerler de Batı. Bence utanç verici olan şey Netanyahu zaten utanç verici. Katil, Evet. soykırımcı, Evet. katliamcı onu biliyoruz. O zaten bizden değil. Ama bizden olanın ne yaptığına bakınca bence daha utanç verici olan şey o. Aynen. Çok Yunus, önemli bir noktanın Çok, altını çok çizdin. doğru Çok söyledin sağ ol Yunus. Yunus. Bu Netanyahu'nun Orta Doğu'da yapmaya çalıştığı plan, şimdi bir NATO zirvesinin sonuç bildirgesinde bir Orta Doğu'ya gelme işi vardı değil mi? Ürdün'de ofis açacaklar vesaire falan filan. Şimdi Orta Doğu'ya İsrail için ayrı bir küçük NATO mu kuracaklar? Bir, iki, işte mesela Bernie Sanders bir şey dedi mi? Amerikan medyası bu garip halde dair atıyorum ABC veya diğerleri bir yorum yaptılar mı? Daha çok erken saat olabilir ama ne dersin? Bu konuşma yapılmadan önce zaten CNN'in rakamı 86 idi. 86 kongre üyesi ama o rakamdan sonra ben bir sürü kongre üyesinin de çıkıp açıklama yaptığını gördüm. Yani 100'e yakın kongre üyesi zaten buna katılmayacağını, boykot edeceğini söyledi. Ama bakın burada da önemli bir şey var. Onların karşı çıktığı şey Netanyahu'nun kişi olarak oraya gelmesi. Mesela Isaac Herzog, Cumhurbaşkanı gelse. hepsi katılırdı. Şimdi burada olay İsrail'in Siyonist politikalarına tepki değil. Netanyahu sen Amerika-İsrail ilişkilerini dinamitliyorsun. Sen Amerika-İsrail ilişkilerine zarar veriyorsun diye tepki gösteriyor onlarda. Onun da altını çizeyim. Yoksa hani bu yapılan şey yanlıştı diye değil. Mesela Bernie Sanders. Ayakta alkışlıyoruz duruşundan. Bernie Sanders ilk birkaç ay hiçbir şey söylemedi ki. O da hiçbir şey söylemedi. Herkes bekledi 7 Ekim'den sonra. Yani burada yanılmamak da lazım. Bir de mesela haritaya baktığımda geçen sefer de böyle anlatmıştım. Şimdi Ürdün, Amerikan-İsrail ortağı. Suudi Arabistan ortağı. Katar, Bahreyn, Kuveyt. Bunların hepsi zaten Birleşik Arap Emirlikleri. Hepsi zaten birlikte çalışıyor şu an. Evet. Hepsi birlikte oturup konuşuyor. Ben biliyorum McGurk'le diğerleriyle oturup konuştuklarını. Irak'ta üsleri var, Suriye'de üsleri var. Zaten başka bir yer kalmadı ki. Bütün harita, Orta Doğu haritasını zaten kaplamışlar. Hepsi İsrail'e destek veriyor. Şimdi böyle bir ortamda Netanyahu gitti ABD Kongresi'nde konuştu. Utanç verici. Evet utanç verici de başka şeylere de bakalım. Zaten o çağrıldığı yerde konuşuyor. Zorla gelip basmadı kongreyi. Adamların çıkarı bu. Adamların politikası bu. İsrail'i destekleyeceğiz diyor. Amerikan başkanı çıkıp ben Siyonistim diyor. Bunların o normali zaten. Biz normali algılayıp kendi tarafımızda gördüğümüz, sandığımızlar ne yapıyor ona bakmak lazım. Öbür türlü çünkü bunu delip geçemeyiz. Biz Biden'dan ateşkes kelimesi bekliyoruz. El açtık ateşkes duyacağız diye bekliyoruz 9 aydır. Tam tersi savaş hep 2-3 cümlede bir savaş
savaşacağız. Ya Savaş söyledikleri kelimesi. ateşkes de yalandan söylenen ateşkeslerdi yani ya. Bu arada Zeynep neyi vereceğiz şimdi şu pankart açan kadına mı verelim? Hazır mı o? Reşit Talip Filistin kökenli tek senatör. Aynen öyle. O, bir Şimdi tek o protesto arkadaşlarım etti. bir tek o protesto etti. Düşürmesinler de senatörlüğünü. Kongre üyesi Raşide tam adı galiba. Raşide, evet. Raşide Talip. Biraz önce Raşide Talip. rektörümüz Sayın Çağrı Erhan da gönderdi resmini. Hı hı. Şimdi tek kişi hani Yunus dedin ya Netanyahu zaten bizden değil. Onun destekçisi zaten bizden değil. Bizden olan ne yapıyor? Bizden olan tek bir kişi vardı o salonda. Raşide Talip. O da küçük bir elinde bir pankart gibi bir şeyle. Yani Bir şimdi protestoda Netanyahu bulundu. karşıtları da Şimdi- buraya Hazır mı o katılsalardı, gelecek arkadaşlarım? protesto etselerdi bu toplantının havası o kadar olmaz. Evet. Savaş Tebrik suçu. ediyorum. Savaş suçlusu. Getirdik mi? Ne yazıyor? Evet. War criminal. Savaş suçlusu. Reşide Talip. Küçük yani şu işte bu da. küçücük bir şey kaldırıyor işte. Yani o protesto Okunuyor eden mu? 110 kişi de katılsa, aynı şeyleri kaldırsalar buranın havası değişirdi. Tek kişi o salonda bilmiyorum kaç kişi vardı ama o da son derece üzgün ve tepkili bir yüz ifadesiyle donuk bir yüz ifadesiyle yani öfkeli aslında ama o küçücük bir ne denir buna döviz mi? Küçük bir işte pankart yazı. gibi bir Pankart yazıyı kaldırıyor savaş suçlusu diye. Biraz şöyle yukarı kaldırıyor zaman zaman aşağıya yapabildiği sadece bu olmuş. O dahi kıymetli. Fulya, Ama en onurlu bugün, duruşu o dün- sergiledi. Dün ABD tek onurlu Temsilciler davranışı, Başkanı Tek onurlu Johnson tek tebrik ediyor. Tek onurlu davranışı bu sergiledi. En azından sergiledi. Evet. Yani dünya o tepkisi Dün- değilmiş yani. Herkesi satın alamamışlar. Şimdi dün ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Johnson ki bugün sürekli ayağa kalkan arkasındaki yani bizim görüşümüze göre soldaki kişi Johnson. Bir mektup yayınladı dedi ki protesto eden, sözünü kesen kim olursa tutuklayacağız dedi. Önceden tehdit mesajı yolladı herkese. Ve kongre üyelerine de dedi ki uyarılacaksınız oradaki polis tarafından uyarılara uymanızı umuyorum dedi. Şimdi orada var ya hani 80-90 kişi sözde protesto eden, sözde katılmayan. Gerçekten protesto edilecekse protesto edilecek yer kongredeki o içerisiydi. Aynen. Orada Oraya ben katılmamak defalarca değil de gördüm, Yunus defalarca- sana aynen katılıyorum. Oraya girip yani orayı terk etmek değil, orada bulunup işte onun yüzüne karşı soykırımcı ve katil olduğunu söylemek de asıl protesto. Şimdi burada bir sürü konuşma yapılır her yıl. Birliğin durumu diye başkan bir kere gelir. Orada bile defalarca bak Obama'ya yapıldı, Biden'a yapıldı, Trump'a yapıldı. Orada söz atma vardır. Bu Amerikan kültüründe vardır kongrede söz atma. Ya biriniz yani o 100 kişi madem girseydiniz oraya biriniz de mesela sen katilsin. Sen yalan söylüyorsun. Sen burada istenmiyorsun diye söyleseydiniz. Tabii. Hiçbiri girmedi. Yani bu yarım ağız bir protesto, yarım ağız bir tavır koyma onu da söyleyelim. Orada çıkıp söz atılabilirdi. Evet. Bu çünkü siz orada kongre üyesisiniz, senatörsünüz. Sizi alıp tutuklayamazlar orada. Yani bunlar da yapılmadı. Herkes göz yumdu bu olaya Evet. bugün. Raşide Talip, Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi üyesi. Netanyahu o konuşma yaptığı esnada tek tepki gösteren kadındı. Baksana onun yanındaki ve arkasındaki Pankartla. ayağa kalktılar daha konuşmada ara verse de alkışlasak diye bekliyorlar sonra alkışlamaya başlıyorlar. Yani kime neyi anlatıyoruz? Tabii. Ay, şaka gibi. Evet. Maalesef. Yani Ya, ben bir şey Zeynep başka neyi verelim? Ne hazır? Bu arada Yunus'a bir şey Bu söyleyeyim. arada. Yunus, yani şimdi bu olayın ABD basınında ve toplumunda etkileri nasıl olur? ABD basını için henüz takip etme fırsatım olmadı. Kusura bakmayın. Henüz bakamadım. Ondan dolayı basın için herhangi bir şey söyleyemeyeceğim. Ama burada halkta özellikle zaten o dışarıda gördüğümüz halkta bu 9 aydır bu olaya duyarlı olan halkta daha da bir öfke yarattığını, daha da bir iş çekme, biz Amerika olarak ne yapıyoruz tepkisi yarattığını kesin olarak söyleyebilirim.
Bir de diğer tarafı var Hocam, bunun. okla Mesela bugün orada ben birçok provokatör de gördüm. Şimdi Bazı Siyonist provokatörler de gelip orada insanlarla tartışıyordu. Orada insanları provoke ediyordu. Yani ikiye böldü. Yani zaten bölünmüş olan Amerikan toplumunu, şu an Amerikalıların, Amerikan toplumunun en son ihtiyacı olan şey zaten fazla bölünmekti. Yani biri başkan adaylarının suikaste uğramış, biri el çektirilmiş, çok insanların alev alev yandığı bir dönemden geçerken bir de tam ortasına böyle paraşütle iner gibi kongreye gelip böyle bir konuşma yapıyor. Yani Netanyahu, Amerika'nın ihtiyacı yoktu Netanyahu'nun böyle bir gelip bölücü konuşma yapmasına. Evet. Gerçekten çok ilginç bir kişilik. Evet. Yunus, bu arada çok tartışılan, merak edilen o görüntüyü getiriyoruz ekrana. Elon Musk'ın salondaki görüntüsü ve Netanyahu Ha, benim konuşurken gördüğüm buydu. alkışladığı. Alkışladı. Zaten hemen şu Netanyahu'nun eşinin şu eşinin arka tam sırasında. arkasında, şu Netanyahu'nun eşi. eşinin tam hemen çapraz arkasında oturuyor ve şimdi alkışlayacak bakın. Netanyahu konuştu esnada, o da alkışlayanlar arasındaydı salonda. Doğru görmüş Evet. izleyicilerimiz de İsmail Dükel'de. Ama çok da mutlu görünmüyor yani. Bilmiyorum. Alkışladıktan sonra abi ister gülerek alkışlasın ister ağlayarak yani. Alkışladı yani. Aynen öyle. Yani nihayet protesto alkışı değil yani gönülden, cani gönülden yapılan bir alkış. Ya bu olay şudur. Amerika dünya liderliğini Netanyahu gibi bir katilin ayaklarının altına serdi. Evet, aynen Başka öyle. da bir şey. En doğru cümle bu yani. Değil mi? Artık dünyayı Netanyahu, özellikle Batı dünyasını teslim almış durumda. Uluslararası normlar falan kimse bahsetmesin yani. Orada binlerce insan katledilirken bunun gelip burada pervasızca, saygısızca bu tür şeyleri pişkin bir de söylemesini ben insanlık adına hiçbir değerle bağdaştıramıyorum. Hocam, Yunus çok özür dilerim. buyurun Yunus'a hocam, bir şey buyurun. soruyor. Yunus yarın Kamala Harris'ten ne bekleyebiliriz? Şimdi hani bugüne kadar çizdiği performans, insan hakları duyarlılığı vesaire, mesela Netanyahu ile görüşmesinin ardından Gazze'deki sivil ölümleri, ölen çocuklar vesaire kurar mı öyle bir cümle, yoksa geçiniz mi? Kamala Harris, Ramazan başlamadan bir hafta önce, çok iyi hatırlıyorum, pazar günüydü, canlı yayında vermiştik bir pazar günü. Çıkıp ilk kez Biden bile daha söylemeden çok sert bir açıklama yapmıştı. Artık ateşkes olmalı. İlk kez ateşkes kelimesini kullanmıştı, kalıcı ateşkes. Orada kadınlar, çocuklar yaprak yiyecek duruma geldi. İnsanlar kıtlıktan ölüyor, açlıktan ölüyor. Burada kalıcı bir ateşkes olması lazım demişti. İlginçtir. Orada Biden'dan mesela daha fazla inisiyatif alıp ilk kez o çıkıp söylemişti. Şimdi bunu yaptı diye illa bütün politika değişecek diye düşünmek hayalcilik olur. ABD'nin devlet politikası değişmez. Ama Kamala Harris belki biraz daha fazla baskı kurabilir. Orada da aklım biraz önce gösterdiğimiz Elon Musk'a gidiyor. Çünkü Elon Musk'ı 7 Ekim'den 1 ya da 2 ay sonraydı. Ayaklarına çağırdılar. İsrail'e gitti ayar vermeye. Yani bunun başka bir Türkçesi yok. Ayar vermeye götürdüler. Orada tur yaptırdılar. İşte hani beşik gösterdiler, işte sözde öldürülmüş bebeklerin beşiği önünde fotoğraf verdirdiler. Ve o zamandan sonra Musk'ın hiç o çizgiden ayrılmadığını görüyoruz. Şimdi öyle bir düzen ki, öyle bir sistem ki biraz kafanızı çıkarsanız hemen hizaya getiriliyorsunuz. Biraz sesinizi çıkarsanız hemen geriye sokturmak zorunda kalıyorlar. Ondan dolayı Kamala Harris ya da başka birinden ne kadar bekleyebiliriz emin değilim. Şöyle bir şey, şunu tekrarlayayım. Normalde yarın Doha'ya İsrail'den bir delegasyonun gitmesi gerekiyordu ateşkes görüşmeleri için. Geçtiğimiz hafta Blinken dedi ki son 10 metrelik düzlüğe girdik dedi ateşkes için. Son 10 metrelik düzlüğe girdik. Çok yakınız dedi ateşkese. O delegasyonun gidişi iptal edildi. Ve söylenen o ki Netanyahu kararını önümüzdeki hafta verecek. Delegasyon gitsin mi gitmesin mi? Önümüzdeki haftaya kadar ne yapacak? Yarın Biden'la ve Kamala ile görüşecek Washington'da. Sonra Cuma günü Florida'da Trump'la görüşecek. Burada sanırım, yani tabii sanırım değil, hemen hemen kesin artık bu gidişattan. İki tarafla da görüşecek. Seçimi kazanabilecek iki tarafla da görüşecek. Ve onlardan şöyle bir şey bekleyecek büyük ihtimal. Ne veriyorsunuz bana? Ne öneriyorsunuz?
Ne vaat ediyorsunuz? Netanyahu önümüzdeki 3,5 ayda durmayacak ve önümüzdeki başkanı bekleyecek. Yani üzücü olan şey şu ki bir 6 ayda, yani yeni başkan görevi devralana kadar hala aynı politikalarla devam etmeye, sürdürmeye çalışacak, hayatta kalmaya çalışacak siyasi anlamda. Ve Trump gelirse işlerin daha da sarpa sarabileceğini, daha da kötüye gidebileceğini bugün duyduk. Bakın şu da skandal bir şey. Bugün Biden'dan daha çok Trump'a teşekkür etti. Sayısal olarak. Yani bu da şunu gösteriyor. 9 aydır her türlü katliamına silah, para, diplomatik destek, her şeyi vermiş. Biden'dan daha çok Trump'a teşekkür etti. Çünkü gelenin ona daha sıcak olacağını, daha sempatik olacağını biliyor. Yani buradan ekmek çıkmayacak eğer biz ateşkes ya da bir savaş sonu ya da işgal istemiyorsak, buradan bir ekmek çıkmayacak. Başka çözümlere yönelmek lazım. Evet. Şimdi Netanyahu konuştuğu esnada bu salondakiler 72 defa alkışladı ya. Evet. Bu kongre salonu nere gibiydi biliyor musunuz? Kuzey Kore gibiydi adeta. Hadi verelim görüntüyü. Kim Jong-un. Evet ya. Kim Jong böyle alkışlanıyor yani. Aynen. Böyle. Hadi bir verelim dostlar. Bir karşılaştırma yapalım. Bu tamam, bu ABD Kongresi. Şimdi Kuzey Kore'yi getireceğiz ekrana. Onun sesi var mı? Dostlar şu an ses duyulmuyor. Peki, yani iki görüntüyü de yan yana getirdi arkadaşlarım. Bir tarafta ABD Kongresi, diğer tarafta Kuzey Kore. Fakat şöyle benzerlik var ama Kuzey Kore Kongresi'ne bir hakaret olur. Niye? Onlar devlet başkanlarını alkışlıyor. Bunlar bir katliamı alkışlıyorlar. Başka bir devletin katliamcı Katliamcı. başkanını Katliamı alkışlıyorlar. Evet. Yoksa benzerlik var gerçekten. Hı. Amerikan Aynen. demokrasisinin Kuzey Kore'nin gerisine düştüğünün de resmidir bu. Peki şimdi dostlar alalım bunu. O zaman şu şey meselesine geçelim. Şimdi bu Netanyahu Washington'da ya. Netanyahu'nun İsrail-ABD ilişkilerinin özünü sergileyen bir davranışı ortaya çıktı. Şimdi enteresan bir olay. Washington Post'ta konuşan ABD'li yetkililer İsrail Başbakanı'nın Washington ziyaretlerine bavullar dolusu kirli çamaşır getirip bunları ABD Başkanı konuk evi çamaşırhanesinde ücretsiz yıkattığından yakındı. Şimdi bu olay aslında, bu Washington Post'un haberi 2020 yılına aitti. Daha önce ABD'yi ziyaretinde de Netanyahu kirli çamaşırlarını getirmiş. Böyle bir tövbe yarabbim. Özel gerçekten. Dedim ya sana, tamahkar yani. Ya vallahi enteresan tipler ya. Bunun iddianamesini oku. Yolsuzluktan dolayı Ya karısı da iddianamede artık eve giden çiçeği de rüşvet olarak almazsın. Ya sen nasıl bir adamsın Ya yani? aynen, şimdi izleyicilerimiz diyor ki ya ne diyorsun ya falan diyenler Evet yani, vardır. Bak olacak bu iş gerçek, hani bir ironi değil. tamam anlatacağım, dur şimdi insanlar anlamadı. Acaba burada bir kinaye mi var yoksa Evet, bir evet, teşbih ironi. mi falan? Hayır. Baya kirlenmiş çamaşırlarını getirdi ABD'ye. Şimdi bu olay ABD basınında yer aldı evvelden. Şimdi konuşuluyor ki acaba bu ABD ziyaretinde, bu gelişinde de mi kirli çamaşırlarını getirdi? Ya Kendini- böyle bir şey varmış biliyor musunuz? Fulya, kendisinden daha kirli bir şey yok ki, çamaşırını getir. Vay manşet Kendini attın getiriyor, ya, hiç manşet yani. attın. Evet. O yüzden Vallahi. şey yok. Şimdi bu bir ayrıcalıkmış. Tüm yabancı liderlere bu ayrıcalık sunuluyormuş. Abi ne garip, ülkede garip. Kirli çamaşır yıkatmak nedir ya? Böyle bir ayrıcalık sunmak Amerika'da ne? şöyle. Nasıl yıkıyorlar ki, altın tozuyla mı? Ya işte bu Amerika'nın garip işlerinden bir tanesi. Tövbe Yani ben yarabbim sana ya. bedava çamaşır yıkattırıyorum diye. Ya çok özür dilerim. Amerika'da düş, kolunu çatlat, bir git hastaneye, $10.000'dan aşağı çıkamazsın. Tamam mı? Sigorta sistemine dahil olamazsın. Elektrik, su
insan hakkı falan dinlenmez, kesilir. Vergisini ödemeyen kilise binasına el konulur. Bak vergi ödemediği için o kilise binası açık arttırmayla satılır. Amerika her şeyin para üzerine kurulu bir ülke olduğu için onlara bedava çamaşır yıkatmak da büyük bir şeymiş gibi Ya gelir. bu kadar düştünüz mü be kardeşim ya? Hayır, ABD'nin böyle bir devlet liderlerine Ya böyle şimdi bir kendi hizmet sunuyormuş. o kendi Bu- kültürlerinde bedava çamaşır yıkatmak bavullar dolusu getirmiş lütuf kirli- olarak ifade ediliyor. kirli çamaşırlarını. Yani. Bakın 23 Eylül 2020'de Washington Post bu haberi taşıyor. Netanyahu, bu haber şu, kirli çamaşırlarını Washington'a getiriyor. Gerçekten diyor. O Gerçekten altında- getiriyor Hani diyor. Washington Post da şaşırmış ama Evet yani evet, olaya. gerçekten getiriyor. bunu Yani yapmış diyor. hadi böyle bir hizmet var. Böyle bir ayrıcalık sunuluyor. Tamam hadi. Ev Hani, mahsumu Ama abi şöyle- bavul bavul kirli çamaşır Şöyle, taşımak nedir ya? Karakter bu. Bu nasıl gerçek olabilir? Düşünsene, karakter bu. Kirli çamaşırlarını dahi yıkatmak için Amerika'ya götüren bir insanın karakteri bu. Bu insan Aynen çocukları ya. affetmez. Şöyle bak, bir dakika, şöyle bak. Ya da şöyle de bakmak mümkün. Baktığın yere itirazım yok, şöyle bakmak mümkün. Amerika bir takım insanların kirli çamaşırlarını da yıkıyor. Yani Ha, zaten başka görevi de şöyle, bu. şöyle o O da kirli güzel çamaşırlarını Netanyahu bugün kirli çamaşırlarını çamaşır makinesinde değil kongrede yıkattı zaten. Kongrede yıkatıyor işte. Bu Yani. arada Fulya Tabii yayın şimdi niye buradan tarihi farklı biliyorsun değil mecazi mi? anlamlar çıkarmak mümkün ama Bu Yayın gerçek sadece- ya, bu bir mecazi gerçek falan değil, yani. bu gerçek. böyle de bir Yayın sadece garip Netanyahu'dan diyelim. değil. Bak Ya İsmail Dükel'le Hı. Selvi'nin en barışık akşam yayını oldu bu. Hadi, ama Ama bu, öyle ya. Yayın hepimizin iki türlü tarihi bir yayın oldu. Ortak ama duyarlılığı. bu söz konuda konusu Amerika ya. Doğru. Yaşasın. Ve Çok söz mutluyum konusu ben bu durumdan Gazze canım. ve- Yayın iki kere tarihi oldu. evet yani ya Yunus, bize şu meseleyi anlatır mısın arkadaşım? Netanyahu kirli çamaşırlarını getirdi mi bu sefer? Beni burada tek bırakmayın. Hanginiz kalkacak? Komutanım. Abdülkadir abi aslan. Komutanım Ben anlatın. şimdi- Gel hadi. Aynen öyle. Yunus, nedir bu olay? Amerikan basını tarafından verilmişti bu. Daha önce geldiklerinde Netanyahu'nun bu delegasyonda hanımının sürekli yani bavul bavul kirli çamaşır getirdiği ve bu Gerçek mi bir ya? protokol olarak Beyaz Saray tarafından böyle bir hizmet sunulduğu için de bunu kullandıkları söyleniyor. Bilmiyoruz tabii bu sefer gerçekleştirildi mi ama Yunus, Ha, Ya. tamam da ya Çıkışta- İsrail'de su mu yok, deterjan mı çıkışta yok, çamaşır çarşaflarla makinesi mi yok? havluları kontrol etmişler mi? Abi tenezzül etmezsin ya. Evet. sabun, Düşünsene. havlu, çarşaf. Onları da Yunus, götürmüştür ben sana söyleyeyim Götürmüşler mi? yani. Aynen ha. Yunus, buna tenezzül eden insanlar dünyanın kaderiyle oynuyor. Ya. Düşünebiliyor musunuz? Ya. Ya izleyicilerimiz şimdi şey diyordur ha, ya herhalde şaka falan Şaka yapıyorlar falan. veya böyle bir hani Ama- mecazi anlamda ama falan şöyle- herhalde konuşuyorlar falan diye düşünüyorlardır ya. Bu tür Gerçek. insanlarda yani bu yolsuzluk ve hırsızlık yapanlarda doymak gibi bir duygu yoktur. Karısı ve kendisiyle ilgili iddianame gerçekten bir utanç iddianamesi. Bu ne basitlik ya. Zaten ondan yargılanmaktan kurtulmak için kan akıtmaya ve bu savaşı ne kadar sürdürebilirse o kadar sürdürmeye devam ediyor. Trump Sağlığa ailesini zararlıdır bekliyor. ama Özel Şendir dedi ya Pro'ya tamah etmiş bir adam. Pro, ya. çiçek, pırlanta, uçak bileti. Abi çok Bir tane paçozluk bu Menendez ya. diye bir adam vardı bilirsiniz. Bilmem mi? Türkiye'nin başının belası hırsızlıktan tespit edildi ve bugün istifa etti. Değil mi Yunus? O istifa etti de oğlu Doğru. da oğlu Dün şimdi istifasını temsilciler verdi. meclisinde. Evet, yani evet. Menendezler de bitmiyor. Bu Bunlar arada böyle ahlaksızlar. ya şöyle söyleyeyim. Adamın sadece o değil başka cinsel suçları da vardı. Bundan önceki yargılamada Adalet Bakanlığı durdurdu. Leş adamın tekidir Menendez. Karısı onun Ermeni asıllıdır ve bayağı da ağır Türkiye düşmanıdır. Evet. Dolayısıyla da yani hep bir yerden de bir şey çıkıyor, bağlantı çıkıyor bu şekilde. Yunus bu sefer kendisi ve karısı bavul bavul poşet poşet kirli çamaşır getirdi mi? Öyle bir yine Amerikan medyasında yer buldu mu böyle bir haber, Netanyahu'nun kirli çamaşırları konu oldu mu? Henüz görmedim ama yani gelenek haline getirdiyse tabii bu sefer de mutlaka bırakacaktır Beyaz Saray çamaşırhanesine. Yani Tövbe farklı yarabbim çamaşırlarını. ya. Abdülkadir sen. Çıkışta valizleri arasınlar bak götürür bir şeyler. Ya. Beyaz Yani sabun. Çarşaf, yok çarşaf başta. Yani
demek ki böyle Aciz bir ya. duygu yani. Doymak gibi bir duygu yoktur yani. Kesinlikle. İsmail Dükel bu konu hakkında şaşırdın ama. Yani tabii ki bu normal karşılanacak bir şey değil ki. Yani bir insan evindeki kirli çamaşırını niye oraya götürür? Yani kilometrelerce uçak yolculuğu hazır. Bir de onlar valize yerleştirir. O valizler taşınır. Yani hani götür demekle bitmiyor. Yani iki kelimeden ibaret değil bu. O eşyalar valize konuyor. O valizler birileri tarafından arabaya konuyor. Arabadan uçağa konuyor değil mi? Bagaja yerleştiriliyor. Oradan alınıyor. Tekrar otele getiriliyor ve orada da yıkanıyor. Niye böyle bir iş olur? Yani İsrail'de su mu akmıyor? İsrail'de deterjan mı yok? Sabun mu yok? Yani elektrikler mi kesiliyor? Bilmiyorum yani. Hani hakikaten mantığını anlayabilmiş değilim. Bu Hani ne bileyim gittiğin seyahat sırasında kirlenmiştir de şu gömleğin işte verirsin orada Ya hizmetten sen faydalanırsın. başbakansın Evindeki ya, kirli kirlenmişse bile çamaşırları- verir misin abi? Yani Hayır, hayır. Yedeğini getirirsin. Seyahat sırasında bak çok zorlayarak söylüyorum yani kabul edilebilir bir şeyi söylüyorum ben. Hani seyahattesin götürdün ne bileyim 3 gömlek götürdün de yetmedi bir şey oldu var. Hadi onu otelde yıkat tamam. Peki zorladım ve bu böyle bir kabul edilebilir bir şey var. Ama evindeki kirlileri valize koyup da niye götürürsün? Bunu gerçekten konu başlığı açıldığından itibaren düşünüyorum ve doğru cevabı bulamadım. Evet. Bulamadım gerçekten. Vallahi biz de Mantığını bulamadım. Yunus Paksoy bir şey sormak Ancak istiyorum. ironi yaparsın. Geldiğinde Beyaz Saray'da konuk devlet başkanları ve başbakanların olduğu bölümde mi kalıyor, otelde mi kalıyor? Yok, otelde Watergate otelinde kalıyor. Hatta protesto edildi ya, Zeynep onu bir getirelim mi? Şu lazerle şey yazdılar ya, savaş suçlusu. Tam neydi, ne yazmışlardı, bir bakayım ona. O otelde kalıyor. Abdülkadir ben Selvi. şöyle geçeyim. Zaten Evet, ben de onu öğrenmek otelde de protesto oldu. Sokaklarda da zaten protesto var. Lazerle savaş suçlusu Netanyahu'yu tutuklayın yazısı yansıtılmış. Evet, Aynen. şurası. İşte bu Netanyahu'nun ABD'de, Amerika'da kaldığı otel. Gerçekten protestocular her yerde. ABD'ye geldiği günden beri birçok noktada protesto ediliyor. Yaratıcı protestolar var üstelik. Ve bir akşam bakın şu... bir Bunları da dakika, aptal dedi galiba Suriye'de değil mi? Şey de var. Ya bunlara evet, protestoculara. Onlara aptal Gözüküyor mu dedi. arkadaşlar şu alt taraf? Onlara Yine İran Filistin tarafından bayraklarıyla, finanse bakın şu ediliyorlar otel. dedi. Şu otel, otelin önünde yine protestocular var, Duvara bak, bayraklar var. Yine Hülya pankartlar. duvara bak. Ha? Duvara bak. Ha, Önce şu işte, şunu küçülttüler, söyleyecektim. sonra büyüttüler. Yine böyle korkunç bir yüz Wanted. ifadesi. Ve wanted Wanted diyor. yazmışlar. Aranıyor. Aynen öyle, aranıyor diyor. Şöyle bir yüz ifadesiyle iyi, yaratıcı bir Ya yine Wanted şey dedikten olmuş. sonra bir ödül konmuş olması Ha? lazım. Oraya bir de dolar Otelin işareti. duvarına yansıtılan efendim. Muhtemelen de önünde de epey bir kalabalık var ama tam gözükmüyor. Ve savaş suçlusu Netanyahu'yu tutuklayın yazısı otelin duvarlarına, binaya bu şekilde yansıtıldı. Eylemler, protestolar sürüyor. Şimdi yani sürüyor da benim de en çok takıldığım konu şu. Yunus acayip güzel bir yerden yakaladı. Tamam onlar bizden değil ama bizden olanlar ne yapıyor diye. Bizden olanlar sadece protesto evet yapıyor ama suskunluk, göz yummak, hiçbir şey yapmamak en kötüsü. Yapanların sayısı evet iyi bir oranda, dünya geneli için söylüyorum bunu. Yani eylemler, protestolar özellikle batıda ama özellikle batı ülkelerinde. Milyonlar yürüdü. Evet ve hala o dalga da devam ediyor. Bence Sorgularım ki Türkiye'de bu İngiltere'ye, durum Fransa'ya azaldı. gitseydi yüz binler toplanırdı orada. Evet kesinlikle. Müslüman Benim sözüm coğrafyasında bunlara değil bu azaldı. arada. Yani bu insanlar Gibi. cesur insanlar çünkü. Evet. Bunlar batıda yapıyor. Yani konfor Tabii. alanlarında değil. Burada Aynen öyle. sicilinize bunların işlenmesi, tutuklanmanız, Tabii. bütün iş hayatlarını, geleceklerini etkileyecek Ya, şeyler. aynen Ondan öyle. dolayı sözüm benim zaten halklara Evet. değil. Risk Zaten alıyorlar. Amerikalı buradaki insanlara takdirimi belirttim. Benim bahsettiğim şey devlet liderleri, o şeyhler, işte krallar, onlara devlet başkanlarına. Yani asıl oraya bakmak lazım. Yoksa buradaki halklar zaten gereğinden fazlasını yapıyor ve kendilerini, geleceklerini
refahlarını riske atıyor. Ya Yunus, bu insanlar yapıyor aylardır. Evet, çok güzel. Dünyanın birçok noktasında, işte Amerika'da, birçok ülkede falan, ama bu mesele karşılık bulmuyor. Durdurulamadı. Yani Nasıl toplumların duracak? tepkisi yönetimlere yansımadı. Yansımadı. Evet, yani çığlıklar yükseliyor. İşte bak, müthiş yaratıcı protestolar görüyoruz. Otele şunu yansıtmak müthiş. Ya çok iyi, evet. Sorguluyoruz tepki göstermeyenleri, evet. Anlamlandıramıyoruz özellikle Müslüman coğrafyasının sessizliğini, evet. Ses çıkaran da bir karşılık bulmuyor. Bu iş nasıl bitecek? 8 mi 9 ay oldu. Yani katliam devam ediyor. Ne olacak? Yani bu dünya tepkisi ve iç kamuoyundaki, demin çok önemli söz söyledi. Yani ayrışma bir ciddi tepkiye, kolektif tepkiye döner. Bakın, Yunus için bir daha söyleyeceğim. Der Spiegel'in son sayısında bir makale yayınlandı. Amerika dağınık devletleri iç savaş riski altında mı diye. Bakın, bu Der Spiegel'de yayınlandı. Yani dolayısıyla burada kendileri çalıp kendileri oynuyorlar kongrede, ama sokak ve saha öyle demiyor. Sosyoloji Tamam, öyle ama demiyor. hocam karşılık buluyor mu? İşte ben de o yüzden Durdurabiliyor mu? sordum. Bakın, karşılık buluyor demek ki yani. Hani her ne kadar medya ele geçirilmiş olsa da, yöneticiler parayla satın alınmış olsa da sokağı satın alamamışlar. Alamazlar yani. Şu var, sokağın tepkisi yönetimlerin kararına yansımadığı için sokakla da çok ayrışıyorlar. Sokakla Tabii yönetim burada- arasında da mesafe Tabii, oluşmuş durumda. Burada da şu var, yönetimler katliama ortak olmaya devam ediyorlar. Normalde Batı demokrasilerinde kamuoyu baskısı yönetimlere yansar. Hani şeyhliklerin, krallıkların, diktatörlüklerin olduğu yerde sokağın ne dediği önemli değildir, ama demokrasilerde tam tersinin olması lazım. Fakat burada onu göremedik doğrusu. Şimdi bu adam, bu katliamcı yarın ne yapacak Yunus? Daha kaç gün daha Amerika'da? Yarın Biden'la görüşecek mi? Saat kaçta görüşecek Türkiye saatiyle? Biden konuşacak mı? Beraber bir araya geldiklerinde ne söylerler? Bu programa ilişkin de bilgileri alsak senden. 2 gün daha Amerika Birleşik Devletleri'nde en az, bizim resmi olarak bildiğimiz. Yarın henüz saati belirlenmedi. Beyaz Saray'dan bize gelen açıklamada ilk önce Biden'la görüşecek. Biden'la görüşürken orada rehine aileleri de bulunacak. Biden'la görüştükten sonra ayrı olarak Kamala Harris'le görüşecek. Bu da ilginç bir detay. Yani başkan ve başkan yardımcısı aynı görüşmede değil, ayrı ayrı görüşmelerde Netanyahu'yu dinleyecek. Biden'a bir şey, Kamala Harris'e başka bir şey deme ihtimali yüzde kaç derseniz bence 100'e yakın. Çünkü artık biri siyasi olarak bir ölü, yani siyasi olarak bir ölüyle konuşacak. Onu neden dinlesin, neden taksın ya da takar mı? Yani Biden'ı neden dinlesin sorusunun cevabı mesela bende yok. Netanyahu belki de nezaketen dinleyecektir. Ama asıl görüşme orada büyük ihtimal hemen ondan sonra Kamala Harris'le yapacağı görüşme olacak. Ve ondan sonra da Cuma günü bence bu iki görüşmeden de daha önemli görüşme Donald Trump'la olacak. Donald Trump konutunda ağırlayacak. Florida'ya uçacak onun için. Yaklaşık 2-2,5 saatlik bir uçuşla. Ve Trump bunu açıkladıktan sonra dün şöyle çok ilginç bir şey yaptı. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Trump suikast girişimine uğradıktan sonra nezaket gösterip bir devlet kağıdıyla, hani devletin antet kağıdıyla, devlet armasıyla, Filistin devlet armasıyla bir mektup yollamış. İşte geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, umarım hızla sağlığınıza kavuşursunuz vesaire vesaire. Bunu paylaşıyor Trump. Bir de üstüne, yani o bütün yazdıklarının üstüne böyle keçeli kalem gibi bir kalemle şey yazıyor. Çok hoş Mahmut, Mahmut çok hoş, çok teşekkürler yazıp kendi imzasını atıyor. Bana bu biraz aşağılayıcı bir tavır geldi. Yani bir devlet başkanına Mahmut çok hoş, teşekkür ederim yazması, bunu açıktan paylaşması. Bir de şunu söyledi, ben savaşları durduracağım, taraflarla görüşeceğim, milyonlarca insan ölüyor, savaşları durdurmak için uğraşacağız diye kendi propagandasına çevirdi bunu. Yani ben Netanyahu ile görüşüyorum ama bakın Mahmut da beni çok seviyor. Mahmut beni lider olarak görüyor. Mahmut benim elimin içinde. Ne dersem yapacak diye de bunun mesajını veriyor. Gerçekten bunlar da çok tuhaf işler. Ama tam bir Trump. Yani hem öbür tarafla görüşüyor hem bu tarafta görüşüyor. Belki aleyhine olacak bir durumda lehine çevirmeyi iyi biliyor. Tam bir propaganda makinası.
Evet. Özay Şendir. Yes. Şimdi yarın 2 gün daha orada ne bekliyorsunuz yarınki görüşmelerde? Valla Biden'la, Cuma günü Trump'la. Florida'da Trump'la yapacakları şovu çok merak ediyorum. Ne olur? Şöyle bakın bir kez daha söyleyeyim yayının başında Yunus da zaten detayını verir gerekirse. Biden Netanyahu'yu sevmez. Yani mecbur Beyaz Saray'da kabul ediyor. İlk kez kabul ediyor. Biden sevmez Netanyahu'yu. Kabul etmek zorunda kaldı anne. Aynen öyle. Şimdi onun ağababası Trump. Ve Trump'ın seçilmesini yemin etmesini bekliyor. Trump seçildiğinde tahminen Trump'ın eşinden First Lady'den çok Netanyahu sevinecek. Evet. Siyasi hayatım... Trump seçilene kadar da bu savaşı sürdürmeye Tabii çalışıyor. ya bunu söyledik zaten. Yani Lübnan'a gitmesinin sebebi de bu olacak. Yemen'e dalmasının sebebi de bu. Yani Netanyahu şunu biliyor. İsrail elini yıkacaktı Netanyahu'yu hapse atıp. Ne? Şimdi o şansı elinden almaya çalışıyor. Aynen. Onun için de Trump'a ihtiyacı var. Trump gibi Bir de Kushner'e ihtiyacı var. Aynen Trump'ın öyle. damadı bu Şimdi organizasyonu Trump gibi yapanlardan. bir denge unsuru ne yapar bilmem. Ama ben şunu hiç unutmuyorum. Şimdi Amerika'yı yeterince eleştirdik mi bu akşam? Eleştirdik. İsrail'e demediğimizi bırakmadık. Peki hastane vurulduğu zaman Gazze'de 2 gün sonra Cadılar Bayramı'ydı. Biz Türkiye'de onun acısını konuşuyorduk. Dünyada Londra vesaire birçok yer kalkmıştı. Riyad'daki de Cadılar Bayramı'nın şeyi vardı. Maalesef. Kutlama görüntüleri var. O cesareti aldığı için bir İbrahim İttifakı önerebiliyor. Her taraf ya burada. vurulurken Suudi Arabistan'dan sadece şöyle bir açıklama geldi. Anlaşmayı iptal ediyoruz demediler. İbrahim anlaşmalarını askıya alıyoruz dediler. Açık çeki verdiler. Ürdün kralı Gazze'ye yardım attığı o görüntüleri İsrail'in izniyle yapabildi. Ha? Kargo uçaklarından, evet. İsrail'in izniyle yapabildi. Dolayısıyla yarın ne olur? Biden'a çok iyi davranacak, artık jübile yapıyor çünkü. Tamam. Biden Netanyahu'yu yollamayı düşünüyordu. Vallahi Netanyahu Biden'ı yolladı. Yollamış oldu. Kamala Harris'in neler söyleyeceğini hakikaten merak ediyorum. Bir şey söyler söylemez. Ama Florida'da o Trump şarkı var ya, yani bunun şarkısı olmaz da hani iki deli bir araya gelmemeliydik. Yani tam Ara manşetleri Florida, atıyorsun ya bu yok akşam, Florida ha? tam Evet, üst üste. Özay Şendir. Florida görüşmesinin sonucu, bakın Trump neler saçmalayacak o görüşmeden sonra. Hayır, bunlardan şey bekliyor muyuz biz Yunus? Netanyahu ve Trump böyle Basına beraber. kapalı olacağı söyleniyor. Ha, bir açıklama gelmez. Peki Yunus senin Ama Trump tabii duramaz. Trump atar duramaz gibi. ya. Anında daha Twitter'da, yani Twitter değil, o kullandığı platformdan başlar sallamaya. Yunus, sence Kamala Harris mi Donald Trump mı daha fazla vereceği konusunda ikna eder Netanyahu'yu? Ya bu da çok trajik bir soru aslında. Yani hani hangisi daha çok öldürür? Yani ikisi de öldürür Maalesef. de. Maalesef. Yani emin de olamıyorum ya. Yani şimdi hep şey denir ya, cumhuriyetçiler daha böyle şahin, savaşçı, işgalci, demokratlar daha munis, daha onlar barışçı. Yo, işte demokratlar zamanında full HD katliam izledik. Yani fark etmiyor konu İsrail olunca zaten. Gerçi şu da var, demokratlar cumhuriyetçi, cumhuriyetçiler demokrat gibi oldu. Orada da bir eksen kayması yaşandı. Bu arada bir not geldi bizim Belma Akçura'dan. Çok deneyimli bir gazeteci ve bizim okur temsilcimizdir. Diyor ki yargılanırken kirli çamaşırların faturalarını bilgi alma yasasına göre sakladılar. Her yere kirli çamaşır götürüyor. 2016'da kabul etti. 5 valiz götürmüş o zaman. Ay yapma ya. Vallahi billahi. Yani hiç kaçmaz öyle şeyler Belma Hanım'dan. Düşünsene, dünyanın, skandal, selamlar olsun kaderini buradan da Belma Hanım. etkileyecek olan, dünyanın kaderini etkileyecek bir adamın Evet. nelere tenezzül ettiğini görüyor musun? Aynen öyle. Ya bir şey söyleyeyim. Hakikaten buna deterjan sponsoru olalım. Yani ama bizim deterjanlar kan çıkartmıyor. Tabii. Onun üzerindeki kan çıkmayacak. Vay Özay abi ne yaptın ya? Yok vallahi Vallahi billahi. ben Bugün biliyorsun kelimelerin Manşet efendisi atıyor, ya. evet. 2008'de ben o Gazze'deki operasyonu gördüm ki şimdikinin yanında çekirdek fındık fıstık kalan bir şeydi. Evet. Ama ben o çocukları biliyorum. Hastanenin halini biliyorum. Bak ben gittiğim zaman hastaneye şöyleydi. Daha Türkiye'nin hastanesi bitmemişti 2008'de. Kanser hastanesi mi? Yok, normal şifa hastanesi. Ya diyordum ki yaralı götürülüyor, yardım etmeye çalışıyoruz ambulansla inerken. Diyorum ki ya ne olur koluma falan sedye sürterse ben tetanozdan ölürüm. O kadar zor şartlar vardı orada. Şimdi bugün geldiğimiz yerde insanları
narkozsuz ameliyat etmek zorunda kalan doktorlara yaşıyoruz. Ama şu da var. Bakın şimdi Netanyahu Elektriksiz, ne dedi? telefon ışığı Kongrede uluslararası hukukun gereği olarak insan haklarına en çok riayet eden ülkeyiz dedi. Ya insan haklarına çok riayet ettiğin için mi 40 bini aşkın insanı katlettin? Bunun %70'den fazlası kadınlar ve çocuklar. İnsanlar çocuklarının koluna ismini yazıyor ki vücutları parçalandığında vücut bütünlüğünü sağlayalım diye. Ama bu sözü bu katil söyledi. O kongrede ayağa kalktı, alkışladı bunu. Evet. Hulya, Üzücü bir tarafı. açıklama ileteyim ben Tabii. Nancy Pelosi'den. Ha, Pelosi'den. Demokratların en alt Oradaydı toplarından kırmızılı Ha, abla değil mi? Bu Temsilciler gece Meclisi Başkanı. Bakın ilginç Lady in Red şeklinde dolaşıyordu. Aa, o da İlginç bir oradaydı. açıklaması var. Nedir Evet. Yunus? İlginç. Şimdi bir yarım saat 45 dakika önce demiştim ya hani bunlar katılmadı, protesto ediyor ama İsrail'i değil, Netanyahu'yu kişilik özelinde değil. Şimdi bu açıklamadan görelim, okuyalım. Benjamin Netanyahu'nun bugün Temsilciler Meclisi'nde yaptığı sunum, Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'ne hitap etme ayrıcalığına davet edilen ve onurlandırılan herhangi bir yabancı devlet adamının açık ara en kötü sunumuydu. Tamam. Evet. Şimdi bir sonraki paragraf. Ama devam. İsrail'i seven çoğumuz bugün 7 Ekim Hamas terör saldırısı ve adam kaçırma olaylarının ardından aileleri acı çeken İsrail vatandaşlarını dinleyerek vakit geçirdik. Bu aileler rehinelerin evlerine dönmelerini sağlayacak bir ateşkes anlaşması istiyor ve biz de başbakanın bu hedefe ulaşmak için zamanını harcayacağını umuyoruz. Yani Netanyahu'nun yaptığı sunum çok kötü ama hani savaş suçlusu, katil falan olduğu için değil. Biz İsrail'i seviyoruz. Sen İsrail'in çıkarlarını iyi temsil etmedin tepkisi. Tam olarak hani o bahsettiğimiz yani burada aile içi bir kavga var varsa da. Yani aile dışında İsrail'i o, ailenin Netanyahu içinde kötü. yaşanıyor. Evet. Bu arada Nancy Evet. Pelosi dediğinizde durduk yere işte Tayvan'a gidip Tayvan'a gitmeden Hawaii'de Amerikan ordusundan briefing alıp bir anda bölgeyi karıştırmayı başarmış. Son dönemim dedi. Yine istiyor değil mi? Yunus yine göreve gelmek istiyor galiba. 82 yaşında mı? 83 yaşında Çünkü- mı? Şey mi? Pelosi mi? Pelosi. Yani Temsilciler Meclisi'nin kontrolünü büyük ihtimalle geçiremeyecekler ya. O herhalde mümkün değil. Bir de zaten geçerse Hakeem Jeffries olacaktır. Şu an azınlık lideri. Nancy Yani Pelosi dönmez. büyük Nancy ihtimal. Pelosi'nin bir özelliği de FETÖ'nün Amerika'daki tüm faaliyetlerine istisnasız katılan bir kişidir. Evet. Şimdi bu Şimdi arada orada şunu söyleyebilir miyim Fulya Bey? Buyur, tabii ki. Bir dakikada. tabii ki. Şimdi bunları parayla satın alabiliyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir de bunu söylemem hani iftira, yalan falan değil. Amerika Birleşik Devletleri'nde parayla, bağışla senatörlerin, meclis vekillerini kontrol edebiliyorsunuz. Bir anekdot. Bugün bu konuşmaya katılmayanlardan biri Thomas Massey. Kendisi Kentucky vekili. Şöyle bir açıklama yaptı. Bomba gibi aslında bir açıklama ama tabii artık alıştığımız için çok da önemsenmeyebiliyor. Dedi ki her kongre üyesinin bir tane bebek bakıcısı gibi AIPAC'ten yani İsrail lobisinden, Yahudi lobisinden bir temsilcisi var. Herkese temsilci atıyorlar. Hani FETÖ'nün abi sistemi vardır ya, Aynen. FETÖ'nün imam sistemi vardır. Bunların yani Yahudi lobisinin herkese atadığı bir tane temsilcisi var diyor. Bunu ben de uydurmuyorum. Kendisi söylüyor. Ve bunların yaptıkları şey şu. Arıyor diyor ki Thomas sen bugün bu yasa tasarısında şu oyu versen iyi olur. Sen de onlardan yüz binlerce dolar, milyonlarca dolar bağış aldığın için tabii ki de o şekilde oy veriyorsun. Ya da FETÖ'den bahsetti. Hemen o anda aklıma geldi Abdülkadir Bey. Mesela FETÖ'nün buradaki bazı var ya temsilcileri, elebaşları. Şöyle tweetler atıyordu. Bugün mektubumuz çıktı. Mektubumuz çıktı dediği şey senatörlerin, vekillerin imzası olan mektuplar. Peki bunlar okuyup ya çok iyi yazmışsınız ya ben de katılıyorum deyip attıkları değil. Para geliyor, bağış geliyor. Bir kişi bunu at diyor. Belki attıklarından haberi bile yok. Yani böyle işleyen bir sistem var ve bu en büyük ifşadır. Diyor ki herkesin bir tane bebek bakıcısı gibi tırnak içinde temsilcisi var ve onlar kontrol ediyor İsrail'in politikalarını. Yunus Paksoy o kadar kıymetli bir nokta ki bir katkı yapmak isterim. FETÖ'de aynı Yahudi sermayesi gibi seçilecek olanları paylaşmış, onlara bağışçı yapıyor. Çünkü bağışçılar biliyorsun onlara çok kolay ulaşabiliyorlar. Mesela Obama'nın bağışçısı Şanlıurfalı bir öğrenciydi. Şanlıurfalı Amerika'da okuyan bir öğrenci Obama'ya nasıl bağışçı olabilir?
FETÖ'nün verdiği paraları oradan aktarıyordu. Demek ki Yahudi sermayesinin sistemiyle FETÖ'nün sistemi aynı işliyormuş. Sistem tam olarak aslında açıkladığı aynı. Yani herkesi kontrol eden bir tane orada tırnak içinde bebek bakıcısı diyor vekil. Biz hani abi diyelim. Yani her birinin Yahudi abisi var. Diyor ki şu şekilde oy vereceksin, şuna hayır diyeceksin, şuna evet diyeceksin. Bu da vekilin sözleri yani. Peki şimdi sevgili Zeynep'ten ben bir Orta Doğu haritası isteyeceğim ve Eray Ben de hocamı yerime böyle geçeyim, alacağım. Eray Buyurun. komutanım alır. Şimdi Netanyahu konuşmasında İran'a hedef gösterdi. İran dedi, belki 4-5 kere söyledi. Şimdi biz bu İran meselesi üzerinden yola çıkarsak önümüzdeki günlerde belli ki ateşi daha da yaymak istiyor Netanyahu, İsrail. Üzüntü, yalancılıkları ve ikiyüzlülükleri için bir yandan da endişe verici bir şekilde Gerçekten izledik, endişe verici. değil mi hocam? Evet, kesinlikle. Hocam bu haritayı arkadaşlarım biraz sonra getirecekler ama buyurun, ben değerlendirme yapmanızı isteyeceğim. Bunların planı ne? Evet, teşekkür ederim. Bence hani bu programın en değerli konuşulması gereken şeyi bu. Evet, Evet. çok kızıyoruz. Ama yani bizler uzmanlar olarak, bu konuyu araştıran insanlar olarak bir şekilde duygularımızı da durdurmak zorundayız ve arka plandaki o büyük Anlamamız sinsi lazım. stratejiyi anlamamız lazım. Çünkü işin ucu bir şekilde Türkiye'de dayanıyor yani. Hani kendi ülkemizin çıkarları ve bekası için bazı hususları açığa çıkarmamız gerekiyor. Şimdi tabii ne olacak sorusunun cevabı, ben bu soykırımcının sözlerinden anladığım bütün olarak baktığımda Orta Doğu fay hattının kırılması amaçlanıyor. Bakın, Orta Doğu fay hattını daha önce de pek çok şekilde kırmaya çalıştılar. Neyle? PKK'yla. Neyle? DAEŞ'la. Neyle? Bunların yardımcısı, yatakçısı durumundaki diğer aparatlarla kırmaya çalıştılar. Irak'ı paramparça ettiler. Irak'ta bir devlet egemenliği ortadan kalktı. İkiye üçe böldüler. Yani her ne kadar şimdi Kuzey Irak özerk yönetimi gibi görünse de aslında Irak fiilen dörde bölünmüş durumda. Yani maalesef. Evet. Bir parantez. Buyurun. Parantez. Buyurun. Bence fay hattı kırıldı. Fay hattı kırıldı. Şimdi o fay hattında yeni yerleşim yerleri oluşturmaya çalışıyorlar. Ya şöyle evet Yani ifade edelim. Ben bir tık daha farklı düşünüyorum. Ya bence kırılamadı diye düşünüyorum. Sebebi şu. Irak bölündü, Suriye Şöyle bölündü. anlatayım abi. Yani hani onlar Irak ve Suriye'de devlet yapıları paramparça oldu. Yani artık egemenlik kalmadı ama Kırıldı işte. şunu yapamadılar. Yani istedikleri, harita geldiğinde göstereceğim. İstedikleri Suriye'den Akdeniz girişinden, Hocam, haritamız teşekkür ederim. geldi. Yani aslında istedikleri şu efendim. Bakın şimdi bu neyi hatırlatacak bize? Akdeniz'den girecekler, Irak'tan devam edip Basra'yla bu hattı birleştirip bir koridor oluşturacaklar. Ne gibi? Haritada görülmüyor. Afrika'nın ortasından geçen Sahel kuşağı gibi. Bakın biz onu çok fazla bilmiyoruz. Ben bayağı araştırdım. Yani Sahel kuşağına hakim oldukları için Afrika'yı kontrol altına alıyorlar. Çünkü kuzey-güney istikametinde ne denizden ne karadan bu emperyalist güçlerin izni olmadan Afrika'dan kuş uçamaz. O hale getirmiş vaziyetteler. Bir de sömürge anlaşmaları. Şimdi bakın aynısını Orta Doğu'da bakın yapmaya çalışıyorlar. Ne yapıyorlar? Önce Suriye ve Irak parçalandı. Şimdi bunun İran'a bağlantısı ve Türkiye bağlantısını da anlatacağım. İstedikleri Suriye'den girip Irak'tan, yani Basra Körfezi'nden çıkıp şu şekilde Orta Doğu'yu Avrasya'dan ayıracak bir hakimiyet alanı tesis etmek. Şimdi Sayın Dükel'e katılıyorum. Doğru, hani fay hattı kırıldı mı? Yani bence evet, fay hattında kırılmalar oldu ama asıl kırılmayı gerçekleştiremediler. Asıl kırılma neyle olacaktı? Bakın şu işaret, şu hareket, şu rota, şu koridor neyi hatırlatıyor bize? Türkiye'nin güneyinde, hatırlıyor musunuz böyle zaman, bundan 4-5 yıl önce böyle sarı sarı kantoncuklarla PKK devleti, teröristlerini kuracaklar da Türkiye işte yerle bir etti. Evet. Ordumuz girdi ve darmadağın etti. Bu planı çöpe düşürdü. Şimdi yıllardır bakın milyarlarca dolar harcadılar bu PKK'ya, IŞİD'e, oradaki bir takım kendilerine bağlı aktörlere.
yerel unsurlara çok paralar harcadılar. Ve bunu kuramadılar. Aslında istedikleri buydu. Yani kendilerine bağımlı bir koridor devletçik oluşturup Avrasya'yı Orta Doğu'dan ayırmak. Bu ne demek biliyor musunuz? Şurayı zaten kontrol altına almak demektir. Bakın şurayı burayla tarihi, kültürel ve dini bağlar olan, ticari bağlar olan bütün her şeyi koparmak demektir. Hocam bu katliamcı konuşmasında hani 4-5 kere İran'dan İran, bahsetti ya, İran dedi. Orada bakın ortak düşmanımız deyip seyirciye oynamak mıydı, hatırlatmak mıydı, yoksa gerçekten bir hamle, doğrudan bir hamle. saldırı, hamle Buna hazırlığı- yapar mı? bak, bunun Önümüzdeki hazırlığı içerisindeler. günlerde Bak, ne yapar İran'a Şimdi mesela? bunun hazırlığı içerisindeler. Yani şu konuşmalara da daha araştıracağız ama anladığım kadarıyla yeni başkanlık döneminde bu hamle gerçekleşecek. Yani kim gelirse gelsin. Yani yarın Kamala Harris'le de İran'a Trump'la savaş da, mı açacak? Hayır, şöyle olması düşünülüyor. Trump'la da konuşulsa bu konu gündeme, o yüzden basına kapalı. Çünkü bir takım gizli devlet sırrı niteliğinde kendi sinsi planlarını burada tartışacaklar. Yani sen Amerika olarak ne zaman bu savaşa gireceksin ya da beni ne kadar gireceksin? Ben çünkü bakın İsrail 22 bin kilometre kare. Diyor ki ben Büyük İsrail'i kuracağım, doğuya doğru genişlemem lazım. Bu koridor bana lazım. Bunu PKK, DAEŞ ve diğer aparatlar üzerinden yapamadılar. Türkiye engel oluyor. Bakın şimdi. Hani Türkiye engel oluyor yani, tamam mı? Şimdi baktığınızda Suriye'de, İran'a geleceğim. Suriye'de ne var? İran var, Rusya var, bir de rejim var. Hiçbirisi bu ABD İsrail... var. Hayır. ABD İsrail tarafında. Tamam. Hiçbirisi İsrail'in olası Suriye genişlemesini durdurabilecek güçte değil. Çünkü Rusya gücünü zaten Ukrayna'ya çekti. Rejim deseniz gücü yok. İran'ın da paramiliter yapıları var. Paramiliter yapılar konvansiyonel güçler karşısında bir ezilir geçilir, yani erir gider. Hani onu çok net söyleyeyim. Bir takım etkileri vardır ama yani bir konvansiyonel güç gibi kuvvet çarpanı olamazlar. Şimdi dolayısıyla bu süreç İran üzerinden şu an dizayn edilmeye çalışılıyor. Peki şunu düşünün. Bunlar İran'la savaşacağız derler ve bir hamle yaparlarsa arada ne var? Irak ve Suriye var. Bakın. Yani o zaman İsrail'in nereye girmesi lazım? Bırakın Yemen'i, Lübnan'ı filan. Asıl hedef burası. Buraya girdikleri an ne Rusya ne İran burada kalabilmesi çok zor. Yani gerçekten çok zor bir pozisyon. O yüzden Esad'la bakın dikkat edin, değişen dengeler, normalleşme havalarının bir Suriye'de sebebi de bunun budur. farkında mı? İşte farkında olduğu için Esad işte bunun farkında evet mı? bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Yoksa Türkiye ile anlaşmak gibi bir isteği yok aslında Esad, ama kıymetlidir. Bakın asla küçümsemiyorum. Ama belanın Ama kendisine geldiğinin farkında. Ben yani hala Esad'ın bu tehlikeyi yeterince gördüğünü zannetmiyorum. Ya işte bunun görmesini sağlayacak aslında Yeterince Rusya. Yani görse- Rusya gördü. Rusya gördü. Telkinlerde bulunuyor. Mesela bugün bir haber vardı. Rus İstihbarat Başkanı'nın Türkiye'ye geldi, uçağın Türkiye'ye indiği yönünde. Rusya gördü ama Esad'ın tam bunu gördüğünü zannetmiyorum. Evet, bu arada ben de bir bilgi vereyim. Yine Rus Uzay Radyo İstasyonu Merkez Yardımcısı, Başkan Yardımcısı bir suikast gerçekleştirildi Moskova'da. Aynı Darya Dugin'in öldürülmesi hadisesinde olduğu Aynen. gibi. Milli İstihbarat Teşkilatı ile Rus İstihbarat Teşkilatı'nın ortak operasyonuyla Türkiye'de yakalandı. 24 saat geçmeden Türkiye'de Bodrum'da yakalandı. Evet, Yeri doğru. Akşam yakalandı. saatlerinde Yani geldi aynen. bu son dakika haberi. Şimdi bu çok önemlidir, bakın. Bunlar çok önemli gelişmeler. Rusya bunu gördü. Çünkü ve o yüzden de Esad üzerinde bir baskı oluşturduğunu ben hissediyorum, anlıyorum. Ben bu sürecin bir şekilde, yani yeni başkan seçilmeden önce burada bir Türkiye ile birlikte ortak bir denge kurulması noktasında ama şunu ben altını çizmek istiyorum. Neden bu konjonktür değişti? Burada adeta bir Meksika açmazı var yani. Herkes birbirine silahı doğrultmuş, kimse kimseden silahını çekemiyor şimdi bakarsanız. Ama artık bu dengeyi İsrail bozmak üzere. İsrail bozmak üzere. Özellikle işte Husiler üzerinden İran'ı suçluyorlar. Zaten kendisine yakın noktalardaki İran yönetiminin desteklediği milisleri havadan her gün bombalıyorlar vesaire. Bunu bir ileri taşımak istiyorlar. Bu ileriye taşıyabilmesi için ama işte bakın, yani İran'la İsrail komşu olsa ben bir şey demeyeceğim.
Ama şimdi İsrail'in ya da Batı destekli geçen olduğu gibi İran'a yönelik bir hamlesi, bir askeri operasyonu olursa şu sahayı kullanmaları lazım. O yüzden İran'dan önce şurada bir defakto durumun İsrail tarafından oluşturulması gerekiyor. Buna hazırlıklı olmamız lazım. Böyle bir zaten hem Sayın Cumhurbaşkanımız hem Sayın Hakan Fidan dedi, İsrail savaşı bölgeselleştirmeye çalışıyor. Bu tehlikelidir. Bunu defaten söyledi. Artık yavaş yavaş bu konuşmadan sonra da İran üzerinden bölgede bir koridor, bölgede bir defakto alan oluşturmak zorunda olduklarını rahatlıkla söylüyor. Bu nasıl oluşur? Bakın bunu bilmek zor, kolay değil. Ama en son gelişmeler Haseke civarındaki yoğunlaşma, PKK yoğunlaşmasının desteklenmesi, oraya uçakların girmesi. Türkiye'nin Irak'taki baskısı var. Biliyorsunuz siz de Irak-Suriye hattının sınır hattı yapılıyor oraya. Havadan gözetleme, keşif ve istihbarat desteğini de Türkiye sağlıyor. Ordumuz Irak'ın kuzeyindeki dağlık alanları neredeyse terörü bitirdi. Yani o noktaya geldi. Dolayısıyla aparatlarla artık bu işi yapamıyorlar. Artık İsrail'in vekil aparat olarak, koçbaşı olarak kullanılacağı yeni bir sürece doğru hızla evriliyoruz. Şimdi hocam bu PKK'yı kullanarak ABD ve İsrail'in sınırlarımızda teröristan kurma çabalarının aslında ikinci İsrail'i oluşturma Kesinlikle. çabası olduğunun altını çiziyor. Hocam çok büyük bir tehlikeden bahsediyor. Zaten Türkiye Cumhuriyeti bu tehlikenin yıllar önce farkına vardı. 2015 yılında Türkiye'nin doğusunda en başta Diyarbakır'ın Sur ilçesinde başlayan ve 30'dan fazla ilde PKK'nın hain planlarının olduğu o dönem Türkiye bir yıl boyunca çok büyük bir mücadele verdi ve aslında 2015'te yapılmak istenen o bir İsrail kurma, o tırnak içinde vaat edilmiş toprakları o sürece giden yoldu. Türkiye çok şükür 2015'te bunları püskürttü. Ama iş bitti mi? Bitmedi. 2015'te püskürttü, 2016'da darbe girişimi oldu. O bitti. Türkiye bunu fark etti. Sınır ötesinde kurulmak istenen teröristanı niye? İsrail kurulsun diye, ikinci İsrail devleti oluşsun diye. PKK eliyle işte terör örgütleri besleniyor ve Milli Savunma Bakanlığı, TSK, Kahraman Mehmetçiğimiz, komandomuz da bu oyunu yıllardır bildiği için, bu hain planları bildiği için yıllardır da mücadele ediyor. Allah onların yardımcısı olsun. Milli Savunma Bakanlığı duyurdu. Çok büyük ve önemli bir operasyon. Kahraman Mehmetçiklerimiz Pençe Kilit Operasyonu, yani İran kuzeyi kastediliyor. Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyetlerinde teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirdi. Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada ele geçirilen malzeme listeleri de yayımlandı. 1000 adet Doçka mühimmatı, 7 adet 107 milimetre roket mühimmatı, 10 adet antipersonel mayın, 6 adet havan mühimmatı, 2 adet su deposu, 1 adet IP kamera, muhtelif yaşam malzemeleri. PKK'lı teröristlere, çapulculara ABD ve İsrail'in vermiş olduğu malzemelerdir aslında. PKK dediğiniz çapulcu örgüt aslında bu malzemeleri, işte bu mühimmatları elde eden bir örgüt. Yani arkasında ABD ve İsrail olsa ulaşabilecek mühimmatlar, teçhizatlar değildir bunlar. Bakın burada dikkat ne çekici. çekti be Türkiye demek istiyorum ama yani yıllardır. Ama nereden nereye geldiğini hem de anlatın. içimizdeki hainler, Türkiye Evet, içindeki altı. hainler, Evet. kendini belli etmeyenler, FETÖ'cüsü var, PKK'lısı var. O su var, bu su var, farklı örgütlere mensup sempatizanları var. Hem içeride hem dışarıda. Gerçekten Allah yardımcısı olsun Fulya, ülkemizin bak bugün, yani. Şimdi Özay Bey yoktur. Bugün Milliyet'in manşeti çok önemliydi. Ona değinmek isterim. Gerçekten biz orada PKK ile mücadele ettik. Etmedik. Evet. Biz orada Amerika ile mücadele Tabii ediyoruz. ki. Bakın Haseke'de hava savunma sistemi kurdular. Avengers. Türkiye soruyor, diyor ki bu hava savunma sistemi Ona da nedir? geçeyim. Onu da Efendim diyor, gösterelim.
İran Evet. burada bir saldırı düzenledi. Bu saldırı sırasında bir tane Amerikan askeri öldü. O nedenle biz buraya hava savunma sistemi kuruyoruz diyor. Yersen tabii, Yersen. inanırsan tabii. Türkiye diyor peki siz giderken bunu götürecek misiniz? Ya Amerika hiçbir yerde götürdüğü silahları geri almadı ki. PKK'ya bizim müttefikimiz hava savunma sistemi kuruyor. Ve geçen hafta Almanların verdiği silahlar çıktı PKK'dan. Yani bunlar, biz burada PKK ile mücadele etmiyoruz. Arkasındaki Biz Batı'yla yedi düvelle ve mücadele Amerika ile mücadele ediyoruz ama çok iyi sonuçlar aldık. Bakın çok Şu mühimmatları Bak, hocam bize hemen anlatır tamam, mısınız? bunun üzerinden o çok iyi sonuç Aha. ne demek? Onu da bakın 95 yılındaki bir operasyonla karşılaştırma yapacağım. Şimdi bunlar ele geçirilen hocam, Pençe Kilit bölgesinde, 14,5 milimetre Irak kuzeyinde. çapında. Bir Uçak durdurabilirse reji bir iki Şu an şey söyleyeyim. durdu bu. Evet, 14,5 milimetre çapında Doçka mühimmatı. Bunların şöyle bir özelliği var. Şu başlıklarda, yani çekirdeğin içerisinde şurada ayrıca bir patlayıcıları var bunların. Yani hedefe vurduktan sonra da ayrıca bir patlama gerçekleşiyor. Yani sadece atalet kuvvetiyle, hızıyla değil ama vurduğu yerde de bir patlama gerçekleştiriyor. 1000 adet Doçka mühimmatı. Tabii yani bu Doçka mühimmatı zırhlı araçlara karşı, işte mevzilere karşı kullanılan, teröristlerce kullanılan mühimmat. Ellerine sağlık. PKK bunu sağlayabilir mi kendi Yok başına? canım, mümkün değil yani. Fulya Mümkün biraz değil. önce Yani bunun verilmiş olması lazım onlara. Ya buyurun. Selvi Almanya'nın bahsettiği silah bulundu dedi ya. Evet. Şimdi Almanlar çok disiplinlidir, derlidir, topludur, her işi çok iyi yaparlar ya. Irak'ta dağıttıkları silahların listesi kayıp. Kayıp. Kime ne silah verdiklerini Bu bilmiyor. kayıp mıdır yoksa bilinçli olarak? Bilinçli olarak. Bilinçli olarak kaybetmeleri mümkün değil. Yani imkansız Almanya bir şey. gibi bir sistem Hani ülkesi Irak'ta kime ne silah verdiğini kayıt altına almadığını ya da aldığını da kaybettiğini söylüyor. Tabii, hesap Şaka gibi vermemek. yani. Bari zekamızla bu kadar alay etmeseler. Aynen. İnsan zekasıyla bu kadar alay edilmesine daha çok bozuluyor. Evet. Ayıptır ya. Şimdi ele geçirilen silahlar içerisinde aslında o liste mümkünse şey yapabilirsek. Bir daha liste MSB'nin 107 milimetrelik roket. paylaşımını tekrar açar 107 mısınız? milimetrelik roket RPG değil. Yani RPG değil. Şimdi bu daha uzun menzilli. Budur hocam. Ele geçirilen Evet, malzemeler. şimdi bunlar daha uzun menzilli, yani RPG'den daha uzun menzilli roketler diyelim. 1000 adet Doçka mühimmatı az önce Gördük, gördüğümüz. evet. Bu 7 adet şu 107 milimetre tehlikeli roket işte. mühimmatı. Ne demek hocam? Şimdi bu daha uzun menzilli. Yani RPG normal işte 600-700 metre menzilliyken bu çok daha uzun, yani birkaç kilometre menzilli. Kim verdi bunu Yani işte PKK'ya? kim verebilir? Yani PKK üretemez bunu. PKK bunu temin edemez, yani değil mi? bunu ABD ve batılı güçler veriyorlar. Yani artık bunu antipersonel mayın. Nedir hocam? Bakın nereden geliyor? Söyleyeyim. Gördüm demin resmini. İtalyan. Sarı. İtalyan. Topuk uçuran. İtalyan mı? Rengi Demin de resmini sarıdır. gördüm çünkü. Ben yani bunlar, çünkü benim de hatıram var. Ben de böyle bir saldırıya maruz kalmıştım yani şeyde, Güneydoğu'da. Hani gayet iyi. İtalyan mayını yani. Ya. İşte havan mühimmatı gördük orada. Şu önemli. Bu mu? Evet. Bu IP kamera yüksek teknoloji ürünü. Gece görüş sağlayan önemli. Yani bu orada o dağlık arazide yol bulmayı, yön bulmayı, hedef tespitini kolaylaştıran, gündüz gibi kullanabilecekleri. Kim veriyor bu kamerayı? Yani kim verebilir yani? İşte aynı güçler yani. Dolayısıyla burada ama bir karşılaştırma yapmak Ya istiyorum. bir katkı yapayım Buyurun. komutanım. Bizim biliyorsunuz 23, 24 ya da 24-25 Aralık tarihlerinde üstlerimize 22 Aralık, Heh, 23 Aralık'taki Aralık sisli saldırı. sisli bir ortamda bir saldırı olmuştu. Orada teröristlerin kullandıkları termal kameralar sadece İsrail'in ürettiği termal kameralar. Evet doğru. Ya o zaman da Doğru. söylemiştik. Daha saha bilgisi olarak önce Kamışlı'da bunlara eğitim, tatbikat yaptırıyorlar. Ondan sonra 3 tane İsrail'e ait saha ajanı alıyor, bunları götürüyor. Ta bilmem mevzilerin önüne kadar götürüyorlar. Ya yani, hocam bak o dönem ben bakın gittim bu ya Irak teyide sınırına. muhtaç ama güçlü oradaki aldığımız arkadaşlar Komutanım o aldığı görüntüler istihbarat. yayınlandı. Evet. Kendi terör örgütü kendi sitesinde o Ya görüntüleri termal yayınlandı. kameraları, teçhizatları, o karda ve eksi 30 derecede korunaklı şeyleri, kıyafetler hepsi PKK çapulcu örgütün
temin edebileceği malzemeler değil. Bir parantez açacağım. O dönem biz ben Irak sınırına gittim ya, orada ben kaldım tabii orada. Bir komutanımız dedi ki ya öyle şeyler ele geçiriyoruz ki dedi. Yani akustik dinleme cihazları bile verilmiş. Doğru. Hani şimdi karda yürürken bile bizim Mehmetçiğimiz de çıkarıyor, şimdi tabii. dinliyor ya Tabii. ortamı yani. Hani karda yürüme adımı bile duyuluyor o dinleme cihazlarıyla. Yani PKK'ya temin edilen teçhizatlar. Yani ABD ve İsrail Bir tarafından. kitap vardır, herkese de öneririm. Hakan Evrensel'in Güneydoğu'dan Öyküler kitabı. O kitabın içerisindeki bilgilerden bir tanesi çok ilginçtir. Aslı temellerden bir tanesi terör örgütünden ele geçirilen bir telsize bakıyor, Japonya. Evet. Ve ondan sonra o telsizin olduğu adrese buluyor, mektup yazıyor. O adreste böyle bir firma bulunamadı diye mektup geri geliyor. Çok Demek Ki ki istihbarat. ya şimdi şöyle Yani söyleyeyim. ben ismini söylemeyeyim. O telsizler Bizimkilerden çok daha gelişmiş kuvvetli. telsizler. Tarama yapabiliyor. O dönemde 90, özür dilerim abi. Estağfurullah. 90'lı yıllarda tarama yapıp bizim frekanslarımızı bulup bizim frekanslarımıza bile girebiliyor. Mandallıyordu, Bizde öyle değil bir mi? evet. Siz, evet. siz çok geçti. konuşamıyordu. Yani Yani bizi konuşturmuyorlardı Türk yani. Silahlı Düşünebiliyor musun? Kuvvetleri'nin Mandalama yapıp araya konuşturmayacakları- giriyor. Ama mesela biz o teröristlerinkini bulamıyorduk yani. Odur. Şimdi tersine döndü iş. Ama kimdi? Arkasında isim vermeyeceğim. Bir Japon firmanın telsizleriydi yani şimdi. Hani bir Aslı hemen peşine düşüyor ve aldığı cevap bu. Yani şöyle söyleyeyim. Öyle bir şey var ki NATO'da müttefiklerimizi sayıyoruz. Mayın İtalya'dan geliyor. Silah AT-10'lar. İsveç yapımı ama Amerika'da da üretildi. AT-10'lar çok var. yaşa abi dur orada. Hani o 22 Aralık ve 23 Aralık'taki bizim askerlerimize yapılan saldırı nasıl oluyor biliyor musunuz? İşte o hem de yakın menzilden alçaklar o tank savar silahlarıyla mevzilere saldırıyorlar. Yani tanka ateş edilecek şeyi mevziye kullanıyor. Kim? İşte AT-3, AT-4'ler yani. Hepsi Şöyle devam Amerikan, edelim. İsveç. Javelin anti-tank silahı terör örgütünün elinde var. Biz Suriye'nin kuzeyine yaptığımız harekatlarda bunun terör örgütü tarafından kullanıldığını gördük. Videolarını gördüm. Ben var. ben size bir şey M16 anlatayım. var. Şöyle ben Zaten şimdi Kaleş'in yerine M16 aldı. Şöyle bir şey anlatayım. Bu Hendek Savaşları sırasında Diyarbakır'a gittim. Teröristlerin yaktığı ve çatışma alanına çevirdikleri Kurşunlu Camisi'ne girdim. Kurşunlu Camisi'nde teröristlerin bir kısmının da tedavisi için bir yer oluşturmuşlar. Orada bir şeyler vardı. O dokümanları yanıma aldım. Bantlar vardı ve bilenlere sorduğumda şunu söylediler. İkinci Körfez Savaşı sırasında Amerikan devleti ihale açtı. Bu çatışmalarda yaralandığında kanamayı durduracak bantlar bunlar. Ve bunları Amerikan kuvvetleri ihaleyle aldı. Onlardan da teröristlere geçmiş. Onlar da Kurşunlu Camii'nde Hendek Savaşları sırasında kullanıyorlardı. Ben yanımda getirdim, teyit ettirdim onları. Doğrudur. Yani her türlü imkanı ve desteği sağlıyorlar. Ama şu var. Mesela Bu arada Abdülkadir Selvi'yi bir uğurlayayım. Öyle mi? Uçağa yetişecek, Ankara'ya gidecek. Abdülkadir Selvi çok selamet teşekkür ediyorum Sağ olun. katkılarınız Benim için için. zor bir yayındı Zor bugün. bir yayındı, Hepimiz evet. için öyleydi. Evet. ABD'nin tarihi bir yayın. İyi utanç akşamlar. günü, tarihi bir yayında ama katkılarınız için çok teşekkürler. İyi yolculuklar. Hayırlı yolculuklar, Hayırlı yolculuklar. olsun. Sağ olun Abdülkadir İyi Bey. yolculuklar. İsmail Dükel siz buradasınız. İyi süper. İsmail Dükel Gitmiyorsunuz. artık Bu arada İstanbul'da İsmail taşıyor. abinin bir sesini duyayım İsmail hocamın ya. Bir geleceğim size çünkü şu hava savunma sistemini de Onu da gösterelim. Onun da görüntüsünü arkadaşlarım Tamam. hazırlarken ben İsmail Dükel'den de Buyur abi. yorum alayım. Yani özellikle Gel. Ben buradan konuşuyorum. Yok kalkmaz. Hiç zorlama. Kimleri Masum Türkleri bile bir vallahi şekilde ikna ama ettik ama. İsmail Dükel'i edemiyordum. Tamam ben Olsun. İsmail Bey konuşurken Biraz oturayım dinlerim. o zaman. Peki, buyurun. Ondan sonra Avengers'ı anlatayım size. Aynen. Burası seninle güzel. Kalkıp da ortamı bozmanın bir alemi yok. Niye bozasınız? Ya ne ustaca sıyrılma çabası. Nasıl bir bu, yemin sıyrılmadır ediyorum bu ya? Bir İsmail dakika var ya. anlamadım. Müthiş bir sıyrılma. Ya vallahi Var bir ya. gün ama ben Şimdi olacak o arkadaşlar ya. bakın. O gerçekleşecek yani. Orta Doğu'ya dönecek olursak eğer. Şimdi bunlar konuştuklarımız bir temel hedefin, nihai hedefin değişik versiyonları. Yani bir hedef var ortada
Ama o hedefe böyle ulaşamazsınız da böyle gidersiniz. O da olmazsa böyle olur. Yani A, B, C planları vesaire. Şimdi bir plan vardı. Hatta bunu 90'lı yılların ortasında NATO koridorlarındaki komutanım çok iyi hatırlar. Türkiye'nin bölünmüş haritaları yayınlandı. Neydi o? İran'dan hatırlamak için söylüyorum, herkes biliyor ama yani hafızaları sürekli taze tutmakta fayda var. İran'dan bir parça, Türkiye'den bir parça, Suriye'den bir parça ve Irak'tan parça. Böylece dörtlü bir parçayı birleştirip bir Kürdistan devleti yaratmak. Şimdi bunun adına da Büyük Orta Doğu Projesi diyorlardı. Türkiye'nin bir bölümü yoktu işte vesaire. Şimdi bu Orta Doğu'da egemen gücün egemenliğini daha kökleştirmesini yarayacak, İsrail'in ve Amerika'nın güvenliğini, Doğu'ya karşı güvenliğini sağlayacak bir yapı oluşturmak idi. Bu işin A planıydı. Bunun adını o tarihte Büyük Orta Doğu Projesi diyorlardı. Daha sonra konsept değiştirdiler. Dediler ki genişletilmiş Orta Doğu bilmem nesi dediler. Güvenliği bilmem nesi diye bir isim daha taktılar. Yani sürekli böyle isimleri değiştirmeyi seviyor ABD. Yani bir isim cılkı çıkınca onu değiştiriyor. Yeni bir şeymiş gibi sunu veriyor. O yine aynı şeyi Orta Doğu'nun ismini değiştirerek yaptılar. Şimdi buradaki hedef de biraz önce Eray Hoca gayet güzel anlattı. İşte oradan bir koridor aşağı doğru inmek, orada ticareti, şuyu buyu falan filan bir toparlamak. İşin ucunda yine para var. Yukarıdan olmazsa, bir Kürdistan'la olmazsa ortadan bölmek. Yani bunlar nihai hedefin Orta Doğu'ya çökme planının Bravo. değişik versiyonları. Biri olmasa A'sı, diğeri. B'si, Evet, C'si. aynen öyle. Yani zaten bu planları çok önceden yapmış adamlar. Ve bakın yani Kürecik niye orada? Daha doğrusu Kürecik radarı niye orada? 2012 yılında kondu. Neden? Merkezi Almanya'da NATO tarafından kontrol edilen, daha sonra bize bıraktılar Türkiye'ye. Ama temel amacı sadece İran'ı gözetlemek değil, Kafkaslara kadar bakıyor Kürecik. Kim faydalanıyor bunlar? Aynı zamanda İsrail faydalanıyor. Kim koydu onu bizim Malatya'ya, Kürecik'e? Biz mi koyduk? Hayır. Amerika getirdi, koydu. Üssü de Diyarbakır'da. Doğru mu hocam? Aynen. Ha. Şimdi bütün bunlar birer parçaydı. O tarihlerde hep anlattık. Hep anlattık, hep anlattık. Bugünleri anlatıyorduk biz 15 yıl öncesinden. Bugünleri anlatıyorduk. Onun için ben hiçbir şeye şaşırmıyorum ya da hiçbir şey benim için yeni bilgi değil. Bunlar zaten planlı, programlı geldi. Şimdi biraz önce hocamla beraber işte konuşuyoruz. Fay hattı. Bana göre fay hattı kırıldı. Kırıldı. İsmail Ama abi şimdi şöyle katılıyorum da daha İran kırılmadı ya. hayır. O yüzden Ya- belli kırılmalar oldu ama asıl burada İran'a Hocam, yürüyebilmek o, için bak, şimdi Orta Doğu fay hattı. Şimdi İran daha dışarıda. Orta Doğu'yu kırdılar, Irak'ı kırdılar, Suriye'yi kırdılar. Doğru işte söylüyorsun. Lübnan'ın hali ortada, İsrail'in hali ortada. Tabii Lübnan İşte kırıldı. Filistin Yani hali evet, ortada. doğru. Yani bu Orta Doğu, o Doğu. Yani o İran kısmı Doğu. Ha orayı da kırmak gibi hedefleri var. asıl yani. hedef Kıra bu kıra şu an. gidiyorlar Evet, işte. kıra kıra gidiyorlar. Ha, kıra Sıra kıra İran'da yani. Ben onu Orta anlatmak Doğu. istedim. Evet. Mesele şu anda konuştuğumuz konu Orta Doğu için. Yani olay o kadar aleni, o kadar net, o kadar açık ki ve bunların hiçbirisini saklayarak yapmadılar. Tabii. Hepsini bizim gözümüzün içine sokağa yaptılar. PKK'ya İncirlik'ten kalkan uçaklarla, personelle yardım yapmadılar mı? Yaptılar. PKK yetmedi, ondan sonra çıkardılar YPG'yi. Dedik ki arkadaş niye silah veriyorsun? Tamam ya dedi, senden gizli vermiyorum zaten dedi. Listeleri hazırlayıp vermedi mi? Bak ben bunları ver. Bugün 10 tane bomba verdim, 3 tane füze verdim bilmem. Günlük liste vermediler mi bizim elimize? Verdiler. Ha? Yani bunlar hani bugün olmadı, dün de olmadı. Bunlar yıllardır oldu, ola geldi. Ve her aşamasında biz garipler, biz zenciler hep ikaz ettik. Suçlu olduk, kötü olduk, tukaka dediler. Ama ne oldu? Sonuçta haklı çıktık ve lanet olsun, nefret ediyorum artık haklı çıkmaktan. Evet, şimdi ne olacak? Şimdi gerçekten Ama bu Türkiye artık Netanyahu'nun uyarmanın da ötesine geçti. İşte gayet teröre de darbe artık geçti. vuruyor. Yani biz dediğim gibi 15 yıl, 17 yıl önce bugünleri anlatıyorduk. Kızıyorlardı bize.
Neler söylemediler, neler gelmedi başımıza bunları söyledik diye. Artık geçti bak, o geçti. Artık o olanı konuşuyoruz yani. Olacağı değil artık, olanı konuşuyoruz. Bugün oldu. Adam aşağıda Suriye'de seçimden bahsediyor artık. PKK, YPG, DSG ne dersen de adına. Seçimden bahsediyor. Bu iyi bir şey değil. Hiçbirimizin adına iyi bir şey değil. Seçimden. Seçim yapabilir, yapamaz. Bu ayrı bir tartışma konusu. O bölgede bir yapının seçimi ağzına alabilecek cüreti göstermesi bile bizim için sıkıntı verici. Sıkıntı verici arkadaşlar. Yani bunun dilimizde tüy bitti bunları anlatmaktan. Neyse geçtik onları. Peki şimdi ne olacak? Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çok daha uyanık olma zamanı. Olan oldu. Tamam. Oldu ama yani. Bundan sonra Türkiye ne yapabilir? Ona bakacak. Orta Doğu karışacak. Bugün Netanyahu'nun açıklaması çok net arkadaşlar ya. Net. Çok net. Adam manifesto Yani evet. koydu. Önümüzdeki süreçte bunu Ne olacağını söylemedi söyledi ama yani, biz anladık. kan gölüne çevireceğim dedi ya. Aynen öyle. Kan gölüne çevireceğim dedi. Evet. Şimdi bunu görmemek, bunu değerlendirmemek, bunu Çok doğru düşünmemek söylüyorsunuz. doğru değil. Daha Buradan uyanık yola çık- olacağız son cümle. ve daha birlik içinde olmalıyız. Ya burada Son cümle- iç cephe çok önemli. Evet. Son cümle olsun, çok az vaktim kaldı. Farkındayım. Baktım saate farkındayım. Son cümle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni tekrar söylüyorum. Şu aşamada en kısa sürede bu belayı nasıl savuşturabileceğini düşünmek olmalı. Buna ilişkin planlar yapmak olmalı. Son 2 dakikam kaldı. Şu verdikleri ABD'nin PKK, Avengers, YPG'ye verdiği hava savunma sistemi Avengers hakkında var. bir dakika bir yorumunuz Tamam. olsun Sadece hocam. var Yok, görsel. bunun yok. Şimdi Avengers Onu da pazartesi gecesi gönderdi. Şimdi bu Avengers denen şey bir tane jipin üzerine Tamam. 8 tane Stinger füzesini monte etmişler. Bu bir hava savunma sistemi. Şimdi İran'ın İran'a karşı hava savunma sağlar mı? Sağlamaz. Burada asıl amaç Türkiye'nin uçurduğu SİHA İHA'ların teröristler tarafından vurulmasını sağlamak. Ama şöyle bir teknik bilgi vereyim. Avengers'ın dikey irtifası yani Stinger'ın dikey irtifası 3800 metre. Tamam mı? Yatay irtifası 5 kilometre. Yani bizim en kötü SİHA'mız ve en basit SİHA'mız bile 5000 metreden uçuyor. Yani dolayısıyla tutup da teröristler bunu görürse biz bunu vururuz. Yani bize karşı evet ama bu tabii bir mesajdır yani. Hava savunma sistemi vermesi yani yüksek teknoloji ürünü bir mesajdır. Ama teknik olarak biz ordumuz bunu vurabilecek kapasitede. Onu da söyleyeyim. Buyurun. Bugün bunu Son bir. manşet yaparken çok araştırdık. Mazlum Abdi'nin yani YPG'nin başındaki terör yamağının kaldığı üste. O biliyorsun Türk SİHA'larından korktuğu için Amerikan üstünde geceler. Mazlum Tamam. Abdi'nin en sık kaldığı üsse koydular o hava savunma sistemi. Avengers Yani şimdi biz manşet yaparken çok uğraştık. Biz Amerika Birleşik Devletleri'ne şunu da sorduk. Bunu neye karşı getirdiniz? Büyükelçiliğe. Büyükelçi Flake Karadeniz turundaydı. Dün de Rize'deydi. Yani biz Amerikan Büyükelçiliğini de aradık. Arkadaş dedik niye geldi bu? Kime karşı geldi vesaire herhangi bir cevap alamadık. Fark etmez. Biz yine manşeti yaptık ama şunu söyleyeyim. Bu füzelerin konulduğu üs terör yamağının en çok gece yatıya kaldığı üs. Dolayısıyla ama yani teknik olarak da dediğim gibi yani biz takip etmeye devam edeceğiz bu meseleyi. dikey irtifası ve kapasitesini bildiğim Türkiye'de de var çünkü Stinger. Biz bunun kullanımını da öğrendik yani. Hani merkezinde söyle hatta Türkiye'de bu konuda büyük bir merkez var yani. Ama şu anki elimizdeki imkanlar, kapasite eğer bize karşı böyle bir teröristlerin saldırısı onları Bu rahatlıkla vurabilir. Zaten savunma helikopterler sistemi o. için çok sıkıntılı. Bu arada bir son dakika bilgisini duyurayım. İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Itamar Ben-Gvir. Ben-Gvir değil mi? Yanlış Evet, söylemedim. Ben-Gvir. Çünkü Trump seçilirse İsrail İran'a karşı harekete geçmek için destek alacak. Biraz önce ne dedik? Başkanlığı Aynen öyle. bekliyorlar dedik. Şimdi artık var Evet. ya burada bundan sonraki gelişmeleri Peki. hani İran bir taraf ama Aha. Suriye ve Trump'ın- Irak'taki gelişmeleri çok daha Peki, dikkatli artık izlememiz süremizin- gerekiyor. süremizin sonuna Bu geldik. konuşma çok önemli Peki. diye. Boşuna söylemedik. Şimdi yayının bütün başından beri. detaylar yine CNN Türk ekranlarında olacak. Akıl çemberi sona erdi ama gece haberleriyle son dakika gelişmeleri ve önemli gelişmeler, bütün bilgiler verilecek efendim CNN Türk ekranlarında. Gece haberleri başlayacak bizden sonra. Hoşça kalın efendim.
Arnica Testa ile evde her şey yolunda. Arnikam benim. Hayatta aşktan başka ne var? Bir aşk var, bir de Lizay.